Leading the pack is still Min Coco himself. This guy has just been so critical, and so far there hasn't been really a game where it seems like there is a weakness. Main 5 as well. With their Matador leading the pack, LETZ will try to lead the Blue Bulls to a playoff spot. Ladies and gentlemen, Rebellion, Scion. A familiar opponent for the Rebels versus the Kingdom. They are the Kingslayers for a reason, and LTTC will make that happen. Well, that is a reputation that they're trying to live up to. They're going with their ref pose as well. Let's see if they can pause the progress of RRQ so far. They have brought the whole weight of their fan base as well, knowing that they're up against the Kingdom. We'll have to see, man. Will they be able to actually fight against this pressure? Yeah, and one of the ways to fight those pressure is through the draft. Coach Chico, known for his, pocket picks, especially in that mid lane. We've seen Gord, we've seen crazy stuff in the mid lane. But maybe he'll try to pull it off again in this match against Coach Zaya. Coach Zaya, you're right. He just has all Coach Kaya? the right... Coach Kaya? Well, we'll have to see, man. He is very, very creative, but Chico just has that very formulaic... Aleykümselam arkadaşlar. Alchemy-like, right? He just finds some weird combination that somehow makes sense on paper at least. We'll see what Coach Zaya has in store. Will he try and fight, with the usual comfort picks of RRQ, or will he try and match that creativity and try and show the world that they can do it too? Yeah, it's going to be an interesting matchup. RRQ versus Rebellion. I'm going to see here the keys to victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Contested Boxia to deny Rebellion's snowballing game. The jungle matchup is just that impressive, that important. And with the Boxia in play, it's going to be a bit difficult for them to be the ones. Abi sence kim alır? Bence RRQ alabilir. Belli olmaz ama yine. Belki. It's a generic win condition we've seen again and again, but we have seen that RRQ, even with 4 bans towards Skylar, it seems like they are still able to find some kind of surprise pick that doesn't work out in the end. So maybe a different approach is required. Someone else on the team can be targeted in the drafting phase. And it's not just Boxia, right? For Vincent especially, we've seen some surprise picks, especially that Leo Mort in the jungling area. He can also play that Fredrin really, really well. Compared to Versick, I don't know, man. Boxia might be equal, but Fredrin, I got Vincent for the matchup. But Retribution battle is going to be very interesting to see in this game. We're going to see another keys to victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G for the Rebels. Respect RRQ's playmaking or setup heroes. This is definitely geared towards Naomi. They have Audi in their mix as well to try and make something happen, contest the proactivity of RRQ. But that will depend on the whole formation. Biraz güzel maç izleyelim ya. Backline pocket picks. Bunların yayına hep böyle takılıyor ya. Ya hep böyle. 720'ye mi alacağız? 720 de kötü bence. Abi MTC var mı? MTC sadece cumartesi pazar günleri var Arif. In the recent times we've seen that the long range mages, the heroes that can zone out so efficiently has been coming up in the meta, especially with the marksmen just being so much more important. Having someone that can be a almost a guaranteed threat, zoning potential. It will be so important in dictating those big team fights. Aleykümselam kanka. It's also a great synergy with a utility jungler like Fredrin and Boxia, right? You have the slow from Boxia, you also have the sway slow with the Ice Queen wand, his favorite item in the game. You know what? He might bring off like Boxia mid. I mean, export mid, or this kind of heroes that uses Ice Queen wand just for the sake of it. I don't know. He is the Ice Queen. Sway low is literally, I would say he's kind of like Elsa. The way he's been playing a lot of times with the Ice Queen wand, right? Literally just slowing down his opponents, playing as a utility, and basically literally just playing in the back. Literally. This guy's the definition of a front-to-back man. Kadro full mu lan? Frozen like Elsa. Skylar, Fersik. Full ya herhalde. Dedim belki yedeklerle çıkarlar da. Rebellion has a bit more creativity, at least what they have shown to the world so far. The average game duration is also quite long, so the longer the game goes, I think RRQ in a way has a bit more experience. You're more comfortable in the situation, considering the length of the games they've been playing, always since the beginning of the season. And I think it's a bit of a concern too for RRQ. Yes, they are very experienced in the late game, but the fact that Naomi, he's not really speaking good Indonesian or English. So Naomi. That shot call problem might be. Naomi. Ne güzel Naomi diyorlar la. So far, it's been working quite well, to be honest. Not even a problem, man. Clay has learned the Burmese language very, very fast. By Burmese, I mean
a bit of broken English actually, but it works, you know. Again, when it comes down to communication, especially Bunlar in the game kim with ki all FF 5 varken members doğru who diyorsun. understand individually what to do at any given moment, it's quite easy to lead the pack. And Clay's been showing that leadership here. As long as he stays in the game, discipline, he should be able to lead this team similarly to how he was able to bring RRQ all the way to #1 the first 5 weeks. Ooh, just want to remind you all that Clay Naomi. and Naomi is tied with Kyrie in the MVP standings with, I believe, 45 points. So, for a reason, they're in the #1 spot, the #1 seed here in MPL Indonesia Season 12. The question is, will they have enough firepower to continue to do so and secure the upper bracket in the playoffs? Türkiye Romanya'da sonuncu oldu. You can't really argue with the Pek bir şey results. yapamadı. They've been performing really, really well. But you do see moments that can be taken advantage of by their opposition. And so far, the longer they stay on top, the more eyes are on them, the more their weaknesses, the holes in their game can be, you know, I don't know, just taken advantage of by the opposition. And for Coach Chico, that is definitely something that is important right now. They have to try and use everything. Romanya'ya neye göre gittiler? Bunu artık bütün yayın açan oyuncular cevaplamaktan sıkıldı. Ben de yakında sıkılırım galiba bu soruyu cevaplamaktan. Romanya'daki turnuva için Ocak veya Şubat ayında bir turnuva yapılmıştı Türkiye'de. Turnuvanın ödül havuzu düşük diye Türkiye'deki çoğu takım girmemişti o turnuvaya. O turnuvayı kazanan bir takım vardı. Takımın kadrosu Röntgen, Lunar, Farvay, Kazuya, bir de bir kişi daha vardı. Unuttum kim olduğunu hatırlamıyorum. Onlar kazanmıştı. Meğersem o turnuvayı kazanan bu sene Romanya'da yapılacak olan ESF 2023'e katılıyormuş. Ama bunu söylemediler hiçbir şekilde. İşte biz de ödül havuzu düşük olduğu için katılmamıştık. Röntgen'in takımı kazanmıştı. Orada çok fazla takım yoktu. Daha sonra Röntgen'e sordular işte takıma ne oldu? Röntgen takım yok falan dedi galiba. Röntgen öyle bir kadro toplayıp Romanya'ya gitti onun takımı kazandığı için. Lores kesine bereket eşek sıpası. Ben sana o parayı kendine döner al diye verdim. Niye üye oluyorsun? Which is very interesting. Usually up against Skylar, we will see a Claude ban. 100%. If it's not Claude, it's always going to be Anladınız mı? Beatrix. Burayı video alın, her yerde paylaşın. Kimin kafasında bu soru varsa cevabı alsın. But there has been a shift in the meta in the past 2 weeks. Even at ISF, we saw that the Brody has been rising in popularity. Novaria as well, becoming first pick in a lot of these situations, as well as the Baksha. We'll see if RRQ trying to adapt, which they kind of do here. They don't really change the first 2 bans, but that Edith man shows you the amount of respect that they have towards Audi TZ. Speaking of respect, Claude, first pick. Cloud first pick. Gayet özgüvenli çekti. Paquito Valentino direkt. Sizce Cloud first pick mi daha mantıklı yoksa Valentina Paquito ikilisi mi? Ya da dur bekleyin. Şu an değil bekleyin. Şu an bunu cevaplamayın. İlk 3 pick alınsın sonra cevaplayın. Naomi Falcon'daki evet. Along with that pick, it's going to be the Terizla and the Novaria, though. A very good amount of utility and engage as well as intelligence. Iritel, Paquito, Valentina, Terizla, Novaria, Cloud hangisi daha güçlü sizce? Sol taraf tamamen fight pick'e attı. Sağ taraf biraz böyle hani first target pick'e attı biraz. So despite the shifts in a lot of the hero prioritization that we saw at ISF, it seems for both of these teams in the first day of Week 6 MPL Indonesia Season 12, they don't want to steer too far away from what has worked for them in the first. Ben nedense soldaki üçünün daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Novaria, Terizla, Cloud'un Valentina, Paquito, Iritel'den ziyade. Ya ben sol tarafa verdim oyumu. Çünkü Novaria, Terizla kombosu da çok güzel oluyor. Novaria ultiyi atıyor, Terizla da ulti atıyor. Ya adam range'de olmasa bile Terizla'nın ultisine yakalanabiliyor Novaria'nın ultisi sayesinde. Cloud çöp mü? Cloud oyunun en güçlü ADC'sidir. Yani hiçbir şekilde counter yemeyen ve çok rahat farm atan bir ADC'dir.
Kolay kolay counter yemiyor hero. Eşit bence şu. Gord ban geldi. Gord'u banlama sebepleri Fredrin ve Baxi'ye ikisinden birini almak istiyorlar. O yüzden banladılar. Bu arada Gord kötü değil arkadaşlar. Gord gerçek hasarı ve range'inden dolayı biliyorsunuz. En son buff yediğinde range'ini bayağı yükselttiler onun. Hem gerçek hasarı olsun, hem range'i, hem slow olsun tankları eritiyor çok kolay bir şekilde. O yüzden banlıyorlar. Lesse niye tercih etmedi? Cloud'u kolay kesebiliyor late'de. Ya Lesse güçlü bir hero değil arkadaşlar. Lesse'nin kasabilmesi için dakika 10-11 olması gerekiyor. Ve o dakikaya kadar ya böyle bölgelerde oyun bitebiliyor. Lesse'yi alabilmeleri için early'yi rahat geçirebilecek 2-3 tane kahraman gerekiyor. For RRQ here towards Rebellion Zion. This is where there's a big question towards RRQ from Rebellion Zion is Novaria pick, right? It's still a very Franco ban geldi. That's why we've seen Novaria being priored in many of the other events that we've been seeing. ISF mainly. Novaria first pick or first phase pick. Why? Because not only is she amazing in reading out situations, built-in map hacks basically, but also that flex pick creates so many questions towards the enemy team. The Baksha gets banned out here. Another signature for Fersik, the young lord. Baxi'ye banladılar. Fredin alacak yani şu anda %100 Fredin. Başka hero yok galiba. Fredin almazsa alabileceği hero... Ben suikastçı alacağını düşünmüyorum buraya ya. Yine de belli olmaz ama... Evet Fredin zaten Gord banlayarak belli ettiler onu ya. Now, what do you want to do here for Rebellion? ODTZ has been playing that Minotaur quite well against Alter Ego, but in this case, the roamer position is still left out open for Coach Isaiah. Sol taraf ne alabilir? Yani sol tarafın alacağı hero'lar biraz kısıtlı çünkü Fredrin ve Valentina var. Valentina tankların ultisini çalıyor. Bunlar muhtemelen tank ultisi vermek istemeyecekler. Yani Novaria support olabilir burada. Novaria support olursa da ormana tankımsı bir şey alırlar. AP'yi de bakayım ne açık. Parsa olabilir mi? Olmaz ya. Lapu. Ne yaptılar lan? Ne yaptılar? Aleykümselam. Sidar sese gel. The Minotaur definitely works in this scenario, man. Again, if you want to get dove on, if you want to try to counter a dive, an all-in dive, something like a Minotaur works. We've seen it many times before, and we have also seen Naomi pick kullandıkları telefonun markası yazıyor orada kanka. Bak Samsung Galaxy S23. Teriza pek... Teriza tank yapmaz muhtemelen ya. Şu anda support Novaria. Teriza tankı unutun. Teriza mid oynar, Novaria support oynar. Ya yok arkadaşlar, support Novaria şu anda. %100 o belli. Hadi bakalım. RRQ bebelerine bak. Teriza mid. Teriza mid'i kolay itiyor bu arada. Bir iki tane W atsa tüm milyonları kesiyor zaten. Aynen Teriza mid, Lapo XP, Novaria dolaşım. Taking a look at the battle spells here, it's a Brave Smite, Guinevere. Bir saniyeliğine bekleyin arkadaşlar. Şuradan hemen veriyorum ekranı. Rural takımından Lunar oyunu bıraktı kanka, o yüzden ayrıldı. The trio mid lane, like we've been talking about, this could be a solution for RRQ's playstyle, and having a Novaria means that there is Yayın sesi nasıl lan? in the early game, good range
for Rebellion to try and play around. And super fast clear. You saw that. Finished up the orange buff faster than Fersik on that purple buff. Going to have a bit of a lead when it comes down to this lethal battle. Sway Low is already there to position himself. Gets chunked quite low. Tower's Revenge knocks him up. But Vincent will secure the lethal Wanderer with a retribution. A small win for Rebellion Zion, but Sway Low takes a beating. I think that's going to be the idea, right? Swalo takes a beating, everyone else tries and turns it around. They're going for the very sustain-heavy meta right here with 3 Brave Smites, 2... RRQ ormancısı bu sezon bu oynuyor, evet. Tankiness right here, they want to try and dive in. And for RRQ, they know that they can't really give that to Rebellion. 3 Quantum Charges, allowing them to just maneuver away, and 3 Agilities just to ensure that... Cloud Roam değil la, şu anda dolaşımla var ya. Engage, RRQ, they can just move away. Okay, so Vincent, already level 4, going for that adaptive attack just to get more jungling ability, I would say. But the question is it going to be Guinevere full tank, or is it going to be like semi-hybrid, like a Lancelot tank? Should be semi, I feel like, with a Terizla and a Lapu Lapu already available. All 3 going semi will mean that there's a good mix of damage and tankiness on 3 different members. So RRQ will have quite an issue trying to make sure that everyone gets taken care of at the same time. And with everyone gathering around the turtle area, I think Rebellion with more fighters will be able to just bully RRQ more. Well, right now, Banana gets a good knockout strike. Bravest Fighter popped in. Clay gets stunned. Just soaks it in like it's nothing. Penalty zone used up by Clay. Gets caught on the Bravest Fighter. Might need to use that flicker. It gets super, super low. 1v1 the retreat battle. Fersik 50-50 wins it as usual. Coming down below. Banana getting out with the Astral Sphere. Freddy'nin nerf yemesi gerekiyor ya. Kaplumbağaya vurduğu hasar gördünüz mü? Naomi charges. The Tower's Revenge revealing Vincent once again. Fersik gets a good taunt. %35 canı falan vardı kaplumbağanın neredeyse. Ulti smite yaptı, direkt aldı. Şey gibi ya, bu Balmond'un ultisinden farkı yok. Full stack olunca sıkıntı ya. But so far in the early game, that turtle definitely gonna have a bit of a boost to RRQ's potential, but Vincent jumps in, Violet Requiem as well, locking Fersik down. Has full stacks, has... Öldü mü o? Öldü. Taunted up, penalty zone locks him down. And it's a kill over to Bir şey söyleyeyim mi? Sezon tarafın fight'ı çok güçlü bu arada. Maçın bayağı uzaması gerekiyor sadece. Ve şey biraz sıkıntı olacak, İritel'i kesemeyecekler ama. But Rebellion, they're still very proactively looking for moments that they can take advantage of. It's gonna be hard for Skylar to be able to freely roam around. Rebellion'un yaptığı çok büyük kumar ya. Mesela biz de Eko'ya karşı böyle bir kumar oynamıştık. Hani genelde bu kumarı yapanlar kaybedecek bir şey olmayanlar. Yani mesela biz de Eko'ya karşı 1-0 gerideyken hani da rakip Eko, dünya şampiyonu, son dünya şampiyonu. Hani bu maçı kaybetsek bile bir şey olmaz yani. Ne kaybedebiliriz ki? Daha önümüzde bir maç daha var deyip öyle bir pik atmıştık. Bunlar da muhtemelen playoff'lara kalabilmek için böyle bir şeyler yapıyorlar. Playoff'larda durumları nasıl bilmiyorum ama ligde bunlar yanlış bilmiyorsam 7 veya 8.'ydi. There you go. That's an interaction of Fersik, of a Fredrin against a Violet Requiem of Guinevere. It's not going to be able to land that knock-up, but you also have another knock-up in your favor, that penalty zone that can be synergized quite well, but Skylar is very aggressive. Heavy crossbow used up, dealing a lot of damage and forcing highs Skylar'ın rahatlığı ama. Denying a jungle creep take. Meanwhile, Late alsa Rebellion alır gibi. Bana da öyle geliyor da beni en çok İritel korkutuyor kanka ya. İritel bir doğa rüzgarı alsa İritel'i kesemeyecekler. Oo. Çok güzel oynuyor Guinevere bu arada. Vallahi güzel oynuyor. Her fight'ta Fredrin'i stunlıyor. Bu adam tank kasıyor la Sidar, sen AP kasıyorsun. Tank daha iyi değil mi? Veya AP'yi de kasıyor olabilir. Lanet Mifer'in küçüğü var da. This is what we talked about earlier. Rebellion, they're going for quantity over quality, but whoa, look at his dive! Skylar walks up to that. He knew he was revealed completely by the Astral Echo, but Naomi gets in. Purify, that's why you take Purify highs. Gets out. A bit of a blunder. Rebeli, Finally getting taken out once.
But like I mentioned, man, Rebellion can engage using so many different things. The Guinevere, the penalty zone, the bravest fighter as well. RRQ, they are just relying on Banana and Naomi mainly. Fersic just becomes a very easy target for Rebellion Zion to just commit to. With a 1k gold lead, it's definitely not as bad. But keep in mind, the more fighters you have, the more the late game doesn't exactly favor you. Well, Naomi now is going to be the target. Oh my god, that Requiem! Woof. With a good Astral Meteor as well. Fersic now locking Sway Low down. Clay, we didn't see that. The penalty zone hit the wall. Still, should be Sway Low falling down here. The Brazer's Wrath finally picks him off. And RQ gets öldü sandım da İritel öldü sandım. Roamer. It's 1k gold lead for Rebellion Zion so far, but the later the game goes, like, what's gonna happen, Arasi? Audience Predation. O ne demek la? Zion is very, very chaotic. I can't really Bunun predict Türkçesi ne? Şu %9, %91 olan şey. For the mid lane, right? They have a Lapu, a fighter. He will fall off even more, but then all the TZ onto the Varia will start ramping up, getting some more items, and starting to be a relevant damage dealer. But RRQ has an edge in mobility, so if Banana can just play that macro game and split push, Rebellion Zion, they don't really have a proper answer. That's why I was quite Önde olan takıma taraflar tahminlerdi. Rebellion'a %9 tahmin mi vermişler? Eğer bu canlı tahminse yanlış bu arada la. %9 ne amına koyayım? Rebellion bu maçı kazanabilir şu anda. Bu kadar hafif. Lan öleceksin. Oy. Bleus hoş geldin kanka, sağ olasın. Bir like atarsanız yeterli bana. Her bir game var. Like atmıyorsunuz ki. Abi harbiden de fight pickleri güzel ya sol tarafın. Düşünsenize Ahmet Teriz'de oynuyor. Lapu'nun ne saçma bir hasarı var maalesef. Lapu çok vuruyor. Lapu çok güçlü. Şu anda çok oynanmadığına bakmayın ama harbiden çok güçlü. Ya rakip ADC'yi direkt fight'tan çıkarıyor çok ilginç bir şekilde. Hoş geldiniz yeni gelenler. Efendim Skapin. Khaled de öyle. Khaled yine bir şekilde ya tutuluyor da ne bileyim Lapu stun yemiyor ya kanka. Stun yemediği için tankları yanından çok rahat geçip ADC'ye ulaşabiliyor. Saflaşma özelliği var ya ultisinin, o yüzden. With his ultimate against all these close range fighters of Rebellion, it sounds like an ideal situation, but now Banana. Yakaladı. We did mention he needs a split push here, and he is successful at baiting out. Oğlum çok kanserli lan, 3 tane savaşçı. Şu an Rebelizyon Claw'da alan açarsa çok rahat maçı kazanırlar. Naomi çok iyi oynadı. Cars, another bravest fighter here, off a cooldown, uses it to get more aslında Kufra'nın ultisi yok. away from this Lord. Versic gonna be stunned up. Naomi charging in, only connecting onto Vincent, who gets the Requiem anyways. The clone soaks in a lot of damage. High still in the back, doing some damage onto Banana, who is distracting the likes of Rebellion Zion. A Brazer's Wrath caused away from Vincent. Versic in a 50-50, where Clay tries to go for some damage, but Versic, the Young Lord, has just secured a 50-50 victory for RRQ. Cars in the back, RRQ çok iyi oynadı burayı bu arada. And it is just a chaotic duel, but RRQ walks out on top. Oh, the Kingdom's Falcon finding the perfect target in LTDZ. Çok yavaş oynadılar, acele etmeden, o yüzden kazandılar fight'ı. Valla ben dedim bu fight'ı kaybedecekler. İşte biz böyle oynayamıyoruz. Biz örnek mesela Kufra ulti atıyor, daha sonra Kufra'nın ultisi olmamasına rağmen rastgele giriyoruz. Bir bekleyin abi. Bir Kufra'nın ultisi dönsün, bir toparlayın, bir şey yapın. Pozisyon alın.
Cloud girmedi bir türlü. Cloud giremez şu an kanka. Valentina bir WQ yapsa Cloud ölür. O Valentina'nın önce düşmesi lazım. Anca öyle girer. Cloud'un şu an içeri girmesi çok zor. Evet, Guinevere biraz acele etti orada ya. Ben bekler diye düşündüm Cloud'u ama beklemediler. Survivability over damage. Yes, damage is great when you can get it off, but against 3 fighters, Shevin, you want to have some Cloud kumar bir pick mi? Yo, değil. Yani Cloud çok rahat oynayabilen bir şampiyon. Hani Cloud'a gank atsanız bile hero düşmüyor. Ultisi sayesinde ikinci skill'i, birinci skill'i, amblemden dolayı yani çok rahat farm atıyor. Harbiden. Zora mı düştü? Bir tane ulti atıyor Mion'lara, hemen çıkıyor o lane'den. Mion'ları kestiği zaman da rakip zaten dive atamıyor. Mion olmadığı için. O yüzden Cloud kumar bir hero olduğunu düşünmüyorum. Her maç alınabilir bir hero. Kirey hoş geldin, aleykümselam. En çok korktuğum ADC'lerden biridir Cloud. Eskiden Van'dı. Van'ı çok metaydı, nefret ederdim. Şu an Cloud ya herhalde. Yakalanmıyor. Trade him for maybe Skylar, that's going to be huge value. Aleykümselam kanka, hoş geldin. Not everybody on the team can do damage. They're relying on the main backline like Skylar and Bruno da kötü değil evet, ama Bruno'yu alabilmesi için mesela ya bu sol tarafa Bruno oynamak zor bence. Teriza'nın ultisi var, Lapu var. Ne bileyim, Guinevere var yani. Biraz zor olabilir. Kairi nerede? Kairi Farflax'a transfer olduğu için bugünkü maçta yok bak. Farm farkı hiç yok denebilecek kadar az, bir K falan var. Sol taraf fight'ta o çok güzel. Onu kesseydiler var ya, oyunu kazanmışlardı. Skylar makes it work. Naomi didn't even need to sweat, didn't even need to use any of his resources, and that is worth it. It's a penalty zone and an astral echo. Those are the two resources you need when you try to open up the side of the Lord. Şu an bu takımları izle, kendi oyununuzu nasıl yorumlarsınız? Kör topal savaşı gibi bizimki. Looking for the fire Requiem right now. It's very sick. Will get chunked. Still able to sustain. Appraiser's right baited out. Penalty zone misses. Fortisided Clay. Cars goes in for that stun. Banana now clearing out in the mid wave. Gets chopped. Penalty zone. Locking Banana down just for a bit, but he's able to dash away. Swaylo gets Banana flash'ını aldılar mı? Banana 1 HP baits him. Cana bak. Is forced to jump. They would have won the Naomi knocks him up. Ha, Naomi kesti Cloud'u. Arku çok temiz oynuyor ya. Hiç acele etmeden oynuyorlar. Çok güzel oynuyorlar bu arada. Hepsi birbirini bekliyor. Abi yayınlar solo rankta tank videonun devamı gelecek mi? Yani o video beğenildiyse çekerim kanka. Çok izlenmedi diye biliyorum o videoyu. Bakayım ne kadar izlenmiş. Bakayım. Solo rankta Rebeli oynamışım, 2100 izlenmiş. Ha. Çok izlenmemiş ki. And even if they use, like earlier, Clay with the stolen penalty zone, not landing. Everyone just managed the distance so well. Ama çekmeye çalışırım yine kanka. 2K izlenmiş yani 2K. What is noteworthy in my opinion, well, as we take a look at a replay right here, you can see that RRQ, they're just baiting in and out. And Banana here gets very low. Honestly, I think it's a bit of luck. Tamam, atarım. Yarın veya öbür gün bir tane daha video atarım solo rank videosu. Muhtemelen edit atarım. Edit veya rank soloda taşıyabileceğim bir tank düşünüyorum. Edit veya ne atarım? Belki Franco atarım bu duruma. Gerçi Franco videosu attım zaten.
Valla Eşref, yani dikkatli video atmadığım için şimdi video saati yok ama genelde videoyu saat 1'de atıyorum. Öyle 1'de atıyorum video atarsam. Eskiden düzenli video şeyim vardı, mesela saat 5'te atardım ama o zamanlar yayın açmazdım şimdi. Yayın açmadığım zaman 5, 6, 7, 8K bile izleniyordu videolar. Daha sonra yayın açmaya başlayınca algoritma bozuluyor. Şimdi şöyle bir şey var YouTube'da. 8 saat aralıkla veya 7 saat aralıkla, tam hatırlamıyorum. Aynı bir kanala video atarsam veya yayın açarsam bildirim gitmiyor. Örnek veriyorum, bir video attım. 8 saat sonra bir tane daha atmam gerekiyor bildirim gitmesi için. 8 saatten önce atarsam bildirim gitmez. O yüzden öğlen video atıyorum. Gece de yayın açıyorum genelde. Video atarsam. Unfortunately for Rebellion Zion, they also lost the top side base turret, which means that RRQ will have such an edge in the macro department. Sol'un pikini beğenmedim. Sol'un piki kötü değildi aslında. Çok güzel de oynadılar early'de ama late'de bence biraz acele ettiler. Cloud'u beklemediler. Cloud yokken fight atıp kaybettiler. Yoksa pikleri güzel bir kumar denediler. Kötü olmadı. Kazanabilirlerdi bu pikle bence. Hala da kazanma ihtimalleri var bu arada. It's a bit heist reliant composition for Rebellion Zion. As long as heist gets a good blazing duet, that is all Rebellion needs to win. 250 kişi niye like atmıyor? Like atın lagalar. 70 like tek var. Doesn't really have that much damage either. He's going for more of a utility build in that Ice Queen 1, the slows, and also the anti-heal from the Lactus of Durance. I think he should go for more of a burst damage kind of item like Lightning Truncheon and Clock of Destiny. He might go for a glowing wand after that, trying to be a utility slash DPS. Wow. Because back again, man, we've been talking about this, but all that is going to be quote-unquote backline DPS for Rebellion Zion. It won't be cars as a Lapu Lapu. So if he goes for burst damage, that damage is going to be bursty, but also very, very limited. Now RRQ makes the move with Banana split pushing as assumed, and Naomi finds a pickoff. Damage Revenge and the Rage connecting, but only onto cars. I'm not sure if this is going to be the right target to go for. Vincent Allah rızası için Cloud'u bekleyin. İrital paramparça etti o fight. Oy! Cloud nerede? Cloud'u görmüyorum ha. Red'in oradaymış. Flash'ı da boşa gitti. Gunniver'i kurtarın lan Gunniver'i. Gunniver'i kurtarın lan. Adam dünyanın fight'ını attı orada. Cloud çok güzel saf bastı. Cloud çok güzel saf bastı. Onu kesemezsin. Naomi gets out with a very, very defensive Tyrant's Revenge. Rebellion Zion against all odds in the late game. I don't get it, man. I do not get it. How is that so much damage towards Cairo? And also Vincent, he's not able to get a good Violent Requiem over and over again. It always gets cancelled, and somehow, someway, Rebellion Zion wins out on sustained battle, Arashi. It's all cars. We talked about it, man. If Skylar gets taken out, that's just game over for RRQ. Clay was the only one outputting damage right there, and that's because Skylar just overestimates his damage, gets greedy for the Ben kill dedim on size the sol cars, taraf kazanabilir walks forwards, hala. gets bursted down. He needs to Bana be a bit more inanmadınız. careful right here. That had just cost RRQ, the Lord, and maybe control over the game so far. Rebellion Zion looking for a chance to equalize, not wanting to let RRQ hold the reins in this very competitive match. Don't you just love MPLID Season 12? Yeah. It looks over. It looks like RQ should have it, but now the Lord evolved at this point is crashing into the King's Ya biz rakibe saygı bana atıyoruz ya. Şu an senin yazdığın şimdi görmüyorum, ne bileyim. Ya rakipte biri bir hero'yu iyi oynuyorsa banlıyoruz genelde. Hatta saygı banını en çok atan biziz yani. Ben kolay kolay görmüyorum saygı banı atan. At least until they reach the base of RRQ. RRQ also doesn't really have a lot of high ground clear, so this is a good chance for Rebellion to try and get some kind of siege action going, as long as they pay attention to the positioning and the playmaking potential of Naomi. Okay, so it's gotta be another siege for Rebellion Zion. Just going over and over again, try to get some damage towards the inhibitor turret, but looks like he's gonna back up for now.
RRQ, they have Paquito, they have the banana split potential on the EXP laner. Will they have to do it to be able to win the match? Because so far, I don't think Rebel and Zion has a, you know, solid, very solid solo laner that can match up for Banana, but Naomi's jumping in. There's Revenge and the Rage locking Vincent down, but you can't take Vincent down. Swalo jumps into the back, piercing now with a taunt onto Vincent, but now it's blazing Lapu güzel tuttu Iritel'i. down from highs. Not a lot of damage though, it's gonna be soaked in. Cars, 1 HP, Astral Sphere hitting onto Banana. Tyrant's Revenge again by Naomi, knocking Swalo up at highs. When you let this man free hit, you İki taraf için de şu an fight atmak mantıklı değil ya. İki taraf da sıkıntı yaşar bence. Rebellion with a good steal on the orange buff. Ben hala RRQ kazanır diyorum. Valla benim ya maç başladığından beri sol taraf kazanacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Bir Iritel'den korkuyordum. Lapu çok güzel tutuyor Iritel'i. Lapu oyun oynatmadı Iritel'e. Cars just has not been able to be taken down. RRQ just lack the amount of damage. Even if Skylar has already transitioned and brought the Windtalker earlier, just for a bit more DPS. The macro game is the only chance they have right here. With Banana split pushing, nobody from Rebellion Zion can afford to just use up a huge ultimate like a penalty zone or a Beavis Fighter just to pick up a Paquito, who is very slippery, who has a flicker as well. 3 seconds when the Lord is up. The wave so far is managed well by RRQ, but they're going with the same split. The Roamer and the Gold Laner in the top side. All right. I have to ask you one question here, Arashi. For RRQ, for Skylar mainly, he's been actually changing and juggling a lot of his items. Earlier on, before that Lord fight where RRQ lost, he actually swapped that Great Dragon Spear into a DHS. So he's prioritizing more damage to tanky members in the front compared to that movement speed that we were talking about that is crucial for him. But now he's also sold his boots for Windtalker. So is mobility the reason that he's vulnerable now? I think earlier his idea was going for the Great Dragon Spear. You saw his positioning in the previous team fight. Towards the back line, trying to be more of an assassin, sniping the back line, a bit like a Leslie. But it hasn't been working out, and he saw how dangerous it was when Cars is Eline valla troll olsa da laf atmayın arkadaşlar. Gelip banlıyor haberiniz olsun. Relying on the ultimate and his sprint for the kite back, the mobility. And I think it's the right approach, man. RRQ. They can't really attempt a dive against a team with 3 fighters. It's a bit too difficult. Now, they spot him out. Ooh, they go over it. Wow, so much commitment for Rebellion Zion. They spotted 3 members. Sure. Akai'yi tank alınır mı? Kanka Kufre'ye karşı güçlü mesela. Kufre'ye karşı oynayabilirsin Akai'yi. Tank rolünde. Quite fast. That's a Twilight armor for Sway Low though. Another defensive item to try to defend and prolong these fights. Persik holding on to that Lord, jumping onto Vincent. Novare full item oldu ya. Oldu mu bakayım? Olmuştur galiba. Bayağı sıkıntı yaratıyor rakibe. O yüzden Naomi öldü baksanıza. Claw çok güçlü abi şu full build olduğu zaman ya. The Lord giving RRQ some time to reset their HP bars. Okay, so Vincent, not only the brave smite, he also has the tank build, full tank build, just going for full utility in this team fight, and also a build in lifesteal that he has from the passive from that first skill too. But Naomi charging, trying to get something. Gunniver damage yemiyor. Yemez kanka. Gunniver tam full tank şu anda. Right as Naomi charges that Tyrant's Revenge, Persik just steps in to the Lord range. So they are trying their best to deny a reset from Rebellion Zion. Okay, Rashi, I have to ask you a question. Like, what's the green light for both of these teams to be able to go on engaging for a 5v5 team fight? Well, we're gonna have to pull the trigger, man. The wave is pushing the top side and Cars goes in. Iritel. Look at Skylar though. He's looking for the base right now. Audities, he doesn't see it. He finally recalls highs. Forced back away. No the way. base is going to be wide open. Skylar's Bitti mi walking in. Now dealing all the damage in the world to try to end this game. Yok, but it's not going to be bitmedi. enough. Highs is able to clear it just in time. Meanwhile, let's take a look at the battle of the mid laners around the river. But Vincent here, able to catch Naomi, taking his immortality down. Sway low winning a 1v2 as well. A rage. Çok güzel bait attı. Claw doğa rüzgarı ölümsüzlük yaptı. Ölümsüzlük doğa rüzgarı pardon. Bulls. Böyle bir şey gerek var mıydı RRQ için ya?
Top ittikten sonra direkt Lord'a girseler daha mantıklı değil miydi? İsmail abi 10 tane üyelik atmış. Çok sağ ol İsmail abi, kesine bereket. Hoş geldin abi. No 50-50s in this Lord. This is Requiem. Full commitment onto First. No immortality clay with the finger forward. Şu Valentina'nın Cloud'a attığı demek çok saçma. Sadece Cloud'a değil, genel olarak ADC'lere çok vuruyor zaten de ne bileyim. Böyle Cloud'a karşı sanki hero bir tane vuruyor ya. İki takım da Lord'a girmeye korktu gibi. Kanka bunlar böyle oynuyor. Bunlar Lord'u garanti olmadığı sürece girmiyor ya. Yani bizim gibi şey yapmıyorlar. Lord garanti olduğunda bitiyor. Mesela şu an bu Lord garanti. Rakip jungle ölü. Garantidir herhalde. Değil mi? Ya korktum. Maç atacak mısın? Kanka RRQ maçından sonra oynayacağım. Ya bu maç bittikten sonra. Bu maç derken bu seri bittikten sonra. Şu anda ilk bir maç oynanıyor. 2 olan kazanıyor. M5'e gidebilecek misin? Ne düşünüyorsun? Yani gidebiliriz. And get Skylar home safely. Banana though, he might be caught. Winter Truncheon buys the time, sells it for the Rose Gold Meteor. Banana still surviving. RRQ niye hala zorluyor? Ben onu anlamıyorum. Çık abi çık. Lord'u deflemeye çalış. Ha? Lord'u defleyebilirler. Iritel'in fırlası yok ama. Defleyebilir mi bilmiyorum. To evade that Guinevere engage, but right now Rebeli is sieging. Naomi's charging, he gets two, but he's not able to commit. That taunt connects, but it's all just for Rebellion Zion to take this mid lane base. Naomi öldü mü öldü. Teriza çok iyi ulti atamadı aslında. Defleyebilme ihtimalleri var mı? Valentina ulti flash yapacak. Yaptı. Ama kim kesecek bu adamları abi? Baksanıza 3-4 güzel. O da öldü. Güzel, çok güzel deflediler bu arada. Teriza'nın ulti flash sayesinde deflediler de Cloud burada biraz kötü kaldı sanki ya. Burayı bir daha izleyelim, bekleyin. Ben tam anlayamadım. Ne? Ne var mı? Yok, nakit yok bende. Zion still holding the ball in their court. Skylar dove on Vincent. Gets a brilliant requiem with Skylar. Cloud çok şey kalmış burada ya. Keşke bekleseydi takımını. Cloud öldükten sonra zaten hasarları bitmiş direkt. Oyunu bitiriyorlar RRQ, ne oluyor? Bitirebilirler mi? Bitmez ya. Novaria var. Bitmez bitmez, imkansız bitmez. So RRQ, this is a very big risk that they're taking. 20 seconds onto that timer's highest. Verisic gets taken very low. Mlbb coming in, Bravest Fighter, now by Cars. Immortality is ready. He's able to sustain a lot as Skylar jumps in with a heavy crossbow. Verisic gets chunked, that's a stun from Cars. Skylar gets out. RRQ Allah rızası için çık şuradan, Lord'u bekle. İsmail abi 10 yelik dağıtmış. Çok sağ ol İsmail abi, kesine bereket. İsmail abiye teşekkür ederim arkadaşlar. Yayını ilk yayıncılığa başladığımdan beri bizi destekleyen büyük bir abimiz. Çok sağ ol abi, eksik olma. Kurama hoş geldin kanka. Evet, Valentina güzel ulti flash yaptı ama bence Cloud milyonları beklese, milyonlarla beraber girse oyunu bitirebilirlerdi. 30 dakikalık bir maç izliyoruz. Cloud kötü oynuyor bir tık. Belki de iyi oynadığı bir hero değildir, bilemeyiz ya. Çok fazla maçı da olmayabilir. Bu maç biraz şey kaldı Cloud, dediğiniz gibi. Bir ölümsüzlük daha doğa rüzgarı beyitini güzel yaptı. Onun dışında maçta pek bir şey yapamadı. Ama bu rakibe de Cloud oynamak kolay mı tartışılır.
Maç max 38'e gider. Bu Lord'la oyunu biter bu arada. And Rebellion respect that. They have to try and hold on and be careful. They need to know where everyone else is from RRQ, unless they want to really get punished out of nowhere. It's a big wave, man. You can see in the bottom lane that Massive. RRQ have built up for themselves, and that's why Rebellion and Zion are forced to let this go. My God, Ne oldu lan? Niye oh my God dediler? If that connected, it would have been 100% a Purify burn, and that would have been a big green light for RRQ. But in the bottom lane, look at Rebellion. They've sent their gold laner. Main source of damage down below. RRQ still cannot commit to this, though, because they have been revealed. Rebellion know exactly where they are. And then this bottom lane, the super minion waves will continue to push towards RRQ. Rebellion are playing the long game. No. Vincent gonna be cut down. Oh, that's Oy! Fight'a bak! penalty zone. Zone Skylar away. Vincent İritel can yakıyor, İritel can yakıyor. Penalty zone again now onto Audi Teasy. High dealing damage. Banana tries to go in. It's a BMI defensively. When nature used up, Highs cannot trade his items for more. RRQ have battled their way Bitti to a oyun ya, win in a bitti. team fight. Now it's just cars all alone. Immortality gonna be taken out. İsmail'den teşekkür ederim, hoş geldin. Just in time, but the appraiser's wrath and one Ya splash of çok damage güzel will tuttular take him out. ama 31 bir şeyi minutes in, unuttular the race is arkadaşlar. wide open. Maç bitti zaten. Bu fight'ı tekrar izleyeceğim. O maç bitti. Gunnar Gunnar burada Gulliver mi atladı? Iklapu mu hatırlamıyorum. Bir dakika izleyelim tekrar. Aynen. Teriza çok güzel tutuyor ama hani tutması önemli değil. Çünkü Valentin arkada, Iritel arkada kalmış. Bu iki adamı tutmadıktan sonra bir işe yaramaz ki. Ve Cloud da çok geride. Cloud midi itiyor. Maviye vuruyor, pardon. Ya Iritel çıkıyor hemen sıfırla sayesinde. Valentin'i de tutamıyor zaten. Cloud'a baksanıza. Gelir gelmez ölmüş zaten. Adam yarı canla gelmiş fight'a. Bence Rebellion birbirlerini beklemedikleri için kazandılar. Kazanabilirdi bu maçı Rebellion ya. Valla ben Rebellion kazanmasını istiyordum çünkü RRQ ligde birinci ya, biraz böyle lig karışsın ya. Neyse güzel oynadılar, ellerine sağlık. Arkadaşlar ben 2 dakikaya geliyorum. Bana 2 dakika, 2-3 dakika verin, hemen geliyorum. Hemen geleceğim.
Geldim. 5 girecek misiniz Furkan? Kanka RRQ maçı bittikten sonra oyuna gireceğiz ama 5 girer miyiz bilmiyorum. Hani bakarım 5 varsa 5 gireriz. Ama ekiple 5 giremeyiz çünkü Emre geç geliyor. Emre saat 5.30'da geliyor eve. Hani öbürleri buradaysa 5 gireriz. Instagram'a bakayım. Hem maç hemen başlar herhalde ya. Dur bakın başka maç var mı bunların? Onlara bakalım. Şu an sadece Endonezya var galiba. Bu ne? 2023 Notch 5 Regular Season Stage 9-9 2 gün sonra. Look at his emblems, man. He went for the weapon mastery as well. He knows that the longer the game goes, the more that he requires someone to just splash out that damage in the end with the winter truncheon, with the blood feather Furkan as rütbe well. ne rütbesi kanka, rütbe ne? Rütbe derken CS'deki rütbeden mi bahsediyor, anlamadım. And you can always trust on Clay to deliver, man. This whole season he has just been so solid. It's not even Atlas amblem tank kullanıyorum, Hun Türk tank. Birinciye hareket hızı giriyorum. İkinciye kalkan var ya. Canım belirli bir canın altına düştüğü zaman zırh ve büyü direnci veriyor. Üçüncüye de şey giriyorum. Patlama mıydı neydi, unuttum ismini. Gösteririm daha sonra, hatırladım. Ya benim rankım mistik zafer mi, mistik mi, yüce mistik mi ne bilmiyorum ismini kanka. 300-400 yıldızım var işte. Ne bileyim, ilk defa biri Mlbb'deki rankımı soruyor, şaşırdım. Evet kanka, Samsung'la oynuyor. Sponsor neyse onunla oynuyorlar. Apex büyümüşsün ha. Büyüdük ya Uğur abim. 23 yaşıma girdim bir hafta önce. 1 Eylül doğum günümdü. Alright, everything just you make them miss and then you make them pay. That is RQ's way of playing and you can see it again later in the late game as well. Takımdakinin yaşları kaç? Vallahi her yaştan var Bleus. 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ben 23. Sacit 20 galiba. Bak, Sacit'le Barış'ın yaşını tam bilmiyorum. Barış ya 21 ya 22. Sacit de öyle. Emre ile Sidar 19 olacak. Ahmet 17, 18 olacak o da. Hatta bilmiyorum onun ikine tam. Atlas çok kırılgan mı oldu? Amblemler yanlış bilmiyorum. Atlas nerf yedi kanka çünkü. Artık eskisi kadar zırh ve büyü direnci almıyor pasiften. 1 Eylül doğumlu musun? Evet Mustafa. 1 Eylül. This is just a very intense moment right here. The moment RRQ were able to sort of recover. Here we go. Ekranı kaplar mısın? Full ekran mı yapayım? Yapayım. O zaman şöyle yapayım bir de. Tamam. Just like that. This is the problem with a composition that is too combo oriented. O kadar büyük durmuyoruz. Yo, çok büyük değiliz ki zaten kanka, dediğim gibi. Ahmet, Sidar, Emre hepsi zaten 18 yaşında. 18, Ahmet 18'e girmedi. Emre ile Sidar 18 yaşında zaten. Normal. Kardeşim, Şige evde mi özledik? Şige çalışıyor Ahmet. Parası bitti galiba, işe başlamış. Çok güzel maç oldu ama ya, 31 dakika nasıl geçti anlamadım. Sardı bence maç. Keşke bütün maçlar böyle olsa ya, vallahi bak çok sarar. Şimdi bir başlayacak abi, dakika 10'da oyun bitecek, izleyişimiz kaçacak. Looking at the items right here, you can see, like, as you mentioned, Mirko, Demon Hunter Sword and the Malefic Roar and the Windtalker. Skylar just traded that utility burst. Sidar'ı geçen dışarıda görmüş olabilirim. Boomshil nerede yaşıyor? Nerede yaşadığını söyle, görmüş olma ihtimalin var mı yok mu söyleyeyim. Ümraniye. He, olabilir. Olabilir. Ümraniye'de yaşıyorsan olabilir. Sidar sana emanet Boomshil. Onu da tehdit ediyorlardır. Yok, senin kolunu bacağını kıracağım diye.
And in that like top lane, like the great escape from Skylar, the item swap, just a bit like it really shows how good players are right now. You can see a lot of players too just swapping items left and right, and it becomes normal now. Like back then, it was like, oh my god, Winter to Immortality. Right now, Rapid Boots, like Rose Gold Meteor. This is the standard of pro scene right now. In this game, like, holy. It's a mechanic. I mean, you need to get good at it, man. And speaking of the items, right? We talked about all the teams Novaria, Shevin, and he did go for the glowing one. He is trying to serve as a secondary damage dealer in that late game, because the fighters, they do fall off. If you're a squishy member, okay, you can maybe get bursted down by a Lapu Lapu or Maç başlar a şimdi ya. Terizla. Ha, But if şimdi you're not, dediğim if bir you're a en geç Potato, 5 for dakikaya instance, if you're başlar. Fredrin in the hands of Farsik, then you need you can just withstand Biz all that fighter doğuma damage, hoş geldin tank it all canım. up, which is why Aleykümselam. Audi went for the Necklace of Durance, and he goes for the glowing wand to try and stop that regeneration, that tankiness. But he gets zoned out by Clay in that last fight, and just like that, Rebel and Zion just lacked the damage because they were unable to get to Skylar either. Look at that, Fursic as a Fredrin. 350k damage has been E-sporcu taken olmak için by nasıl Sky. The keşfedilebilir mi? proper 3-5 standard taktik of verir misin? RQ. The shield Kanka of Türkiye'de Kingdom, sporcu like, olabileceğini it's sanmıyorum awesome. ya. Clay, Ya it's turnuvalara so girebilirsin, onu da kendi takımını toplayarak. Ya şu an hani biz bile kendimize e-sporcu diyemiyoruz. Öyle bir seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. This is a hard game for RQ, man. Like, this is also like probably one of the best games in MPL so far. That was a very intense game, that's for sure, man. And look at the carry though. Biz That's still kötüyüz, Arctic using aynen. Novaria. Right now, any mage that can just leave their spells out and back away, this means that you are just not as prone to getting zoned out or getting caught out. Which is why the Gourd and the Novaria, they serve the same kind of idea. You leave it there, and if your opponents want to move forward, you can use it as a zoning tool. You can, you know, put it somewhere where they are just forced to walk through and do damage, and also use it as utility. So it's just so versatile, and that is what we talked about. The versatility of Rebellion. Unfortunately, the execution of RRQ prevails. So are they going to try and, again, ramp up the versatility, or are they going to try and go for something a bit more solid to execute against RRQ, considering the results of game number 1? I don't know, man. I think it's about Abes takım arkadaşı bulmak çok zor. Nasıl It's bulabiliriz? like it's more of a combo-based composition, but if they play the right way, they can get the W for sure. Nasıl But bulabilirsiniz we're gonna see, like, diye in game number düşünüyorum 2, şu will an. Chico go the normal way? Because Bulmak zor, evet, Chico, haklısınız. Chico, Yani Will Chico go? Oh, ne bileyim, Chico solo go? falan Chico girenler go, hiç like, böyle whoa. takımına nadiren de olsa iyi oynayan adamlar gelmiyor mu? Hayır, çok iyi olmasa da yanlışlıkla 3-5 hareket yapan. Ya çünkü sabit bir takımla 5 oynadığınız zaman ister istemez bir yerden sonra bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ha, bir şekilde 5 tane adam toplayıp beraber oynarsanız, ama o 5 tane adam birbirine saygı göstermesi gerekiyor. O takımda ego olduğu anda o takım sıkıntı yaşıyor. O takımda hiçbir şekilde ego olmaması gerekiyor. Örnek veriyorum, biri sana bir hatanı söylüyorsa, evet bu benim hatam, bunu daha yapabilirdim demeyi bilmesi gerekiyor insanın. Ya böyle oyuncular da Türkiye'de biliyorum çok zor. Hatta yok denilecek kadar az. İnsanlar genelde sorunlarından kaçıyor Türkiye'dekiler. Siz nasıl tanıştınız kanka takımdakiler? Servet, şöyle söyleyeyim sana. Ben zaten Alien'la yani 6 seneye yakındır tanışıyorum. 6 seneden de fazla olabilir. İlk girdiğim ekipte Alien vardı. Bir tane ekibe girmiştim. Böyle oyun oynuyordum. Ben Rugal'ın kardeşiydim. Rugal'ın kardeşi olduğum için tanıyorlardı beni de. Öyle çekiyorlardı ekibi falan. Ondan sonra ben Sidar'ı da tanıyordum. Sidar o zamanlar Feni oynuyordu. Sidar diye bir tane hesabı vardı. 1K maçı falan vardı. 50 oran Fenisi vardı. Bende ekliydi. Sidar'la da çok nadir oynuyorduk. Emre'yi de zaten abimle aynı ekipte olduğu için tanıyordum. Ahmet'i sonradan tanıdım. Ahmet'i askerdeyken tanıdım. Ahmet'i Sidar'la Shauri oyuna girerken çekmişti, bir de beni çekmişlerdi. Sephora'ya benzeyen biri var diyorlardı. Çekmişlerdi, oradan tanımıştım. Öyle beraber ekip kurduk daha sonra. Takılmak zor değil ki ilk yenilgide takımın dağılması kötü. İşte ben de onu diyorum Mehmet. Takımın anlayışlı olması gerekiyor ve Türkiye'de böyle oyuncular yok. Yani hiçbir takımda yok ya. Ya şu anda turnuvada 8 takım var ya, bence en az 6 tanesinde o yok.
Hani sizi geçtim, direkt turnuvadaki takımları söylüyorum. Hepimiz oyundan tanıştık Servet ya. Ben normal hayatta hiçbirini tanımıyordum önceden. Oyundan tanıştım hepsiyle. Ya şöyle söyleyeyim. Ben Sidar'ı ilk tanıdığımda Sidar kaç yaşındaydı? 12 yaşındaydı galiba. Evet 12 yaşındaydı. Şu anda 18 yaşında. They took it all the way to 30 minutes. Remember that? Yeah, man. The King Slayers against the Kings of Kings. It's just a matchup that's just pre-made, man. Look at the Pro Build series here, though, for Vincent. Ya birisi bir hatanızı söylüyorsa emin olun o kişi kötü niyetle söylemiyordur ya. Belki hani daha iyi oynamanız için söylüyordur. O yüzden anlayışlı olmak gerekiyor böyle konularda. Ya saçma sebeplerden kavga edebiliyor insanlar. Örnek veriyorum. Adam diyor ki Turtle'ı niye çaldırdın? Bu çok büyük hata. Ya bir insanı Turtle'ı niye çaldırdın diye denmez. Olabilir. Çaldırabilir. Bu gayet normal bir şey bu arada. Turtle çaldırmak. Gidip hiçbir zaman bir insana öyle hatalar söylemek gerekiyor. Bombshell nerede gördün? Muhtemelen görmüştür ya. Ümraniye yazdığı anda doğru dedim. Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sorlot. Meydanda. Gidip sarılsaydın bir fotoğraf çekseydin ya Bombshell. Sidar sana emanet dedim bak. Aksa mıydı? Karıya geleceğim mi? Yok. Bizim karıyla işimiz olmaz kardeşim. Biz işimiz gücümüzdeyiz. Burada canı sıkılan kardeşlerimize yayın açtık. İsmail hoş geldin. Aleykümselam. Keşke sizinle oynamaya gelebilseydim ama Epic 2'yim ben ML'de. Draft'a geçtik. Draft'a o sırada oyun yönetim hızlarını ekleyen Apex. Tövbe tövbe. Listemde 100 kişi var. En fazla 60 tanesi kızdır kanka. Ne alaka şimdi? Şaka şaka. Takımla buluşuyor musunuz hiç İstanbul'da? Yani Sidar'la falan buluşamıyoruz. Sidar gelmiyor. Alien farklı şehirde, Ahmet farklı şehirde. Sacit zaten direkt farklı ülkede. Emre ile buluşuyoruz. Emre ile 2 gün önce buluştuk. Emre'ye bir nargile içirdim. Sepora normalde Özbekistan'da yaşıyor ama şu an Türkiye'de. Gidecek galiba. Abi sence şu an en iyi jungle kim? Ben. Sepora nerede? Evdedir. Sacit'i özlediniz mi? Sidar Discord'a gel lan. Gel sohbet edelim ya, canım sıkılıyor. Tek yayın açılmıyor aga ya. Sacit normalde Özbekistan'da. Apex iyisin iyi. Aleykümselam kuzen, hoş geldin. Fersik'in hareket transferini yorumlasan Albert daha iyi değil miydi? Fersik'in o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ama kötü oynamıyor. Çok iyi değil ama takımla güzel oynuyorlar. Bireysel olarak Albert kadar ne kadar iyi olmasa da takım oyunları güzel bence. Albert bireysel olarak belki daha iyi olabilir ama takım olarak belki problemleri vardır. Anlaşamıyorlardır oyun içinde. O yüzden bilemeyiz kanka. Bireysel olarak soruyorsan Albert tabii ki daha iyidir. Oynadığı hero'lardan da belli zaten. Rosa Shine Sepora mı? Hayır, ikisi farklı kişi. Metici herkesin evinden giriyor olmasını isteyeyim. Aslında YouTube'dan falan yayın yapıyor. Sonuçta Ghostlayan olmaz mı? O yayında en az 5 dakika delay var Servet, o yüzden. Alien nerede yaşıyor? Antalya'da. İşte sen de Ghostlayanmazsın. Örnek veriyorum. Oyun bitiyor. Alien Sırbistan'da yaşıyor.
Well, you're an RQ fan, so you definitely approve, but I think for everyone out there, we know there are a few mythical heroes when they are picked up by special members. And this right here, Claude and Skylar, these two names are a bit mythical. I don't think, when was the last time we saw Claude play Skylar? Yes, you heard that right. Claude plays Skylar because Skylar is Claude. Biz kötüyüz aynen. One and the same. I don't remember actually. It's been a long time since Skylar Claude. It's a mythical creature. It's something you hear in fairy tales. Hoş geldin Zenohelt. Look at the response though. It's gonna be the Fredrin and the Paquito. A lot of the crowd control to try and shut down the Blazing Duet later on. RRQ. Are they gonna go for the same kind of dive composition, the same kind of combo? Because they have already shown to Rebellion how to counter it. They might go for a utility jungler too in Basha. We know that first take really loves a hero. Yeni gelen arkadaşlar yayına bir like atarsa çok makbule geçer agalar. Atmak zorunda değilsiniz ama atarsanız en azından yayınımız öne çıkar. Abi bu çocuğa her maç Valentina UV kalıyor ya. Yemin ederim bak şu şeye Clay her maç kalıyor adama. Niye banlamıyor? Kanka Cloud güçlü. Cloud'u direkt kilitliyorlar yani diyorum ya. Ya güçlü olmazsa bu kadar kilitlenmez herhalde. Hakim Ziye. Neyse ya. Manchester United'da 4 gol atsak, Bayern Münih'e de 5 tane atsak, zaten Kopenhag'a 6-7 tane atarız en az. Lig şeyden birinci olarak çıkarız gruptan. Bu hafta MTC fikstürü ne olur? Valla kanka fikstüre bakmadım açıkçası. Bizim kimle maç oynayacağımızı biliyorum. Onun dışındaki takımları bilmiyorum. Biz kötüyüz aynen. Ben şu koltuğu değiştireceğim bir dakika arkadaşlar. Geliyorum 15 saniyesi. It failed, but he still got damage in the turret. True. Not this game. Like, there is some games that we don't really talk about the Russia. Like, do you want to talk about it? I think versus Alter Ego? No? Was this 11 or season 12? I forgot. Like, it was... there's a lot of meme about that. Even though it is a good try, it is a good, you know... That's what happens. It is what it is. Only the winners decide what goes down in history, right? When you lose, then you get memed. And now Novaria is going to be the ban from RRQ, respecting ODTZ, and now we have 2 bans in the second phase towards Audi. If they take away a Contract or even a Franco next, then they're going to really be limiting Rebellion Zion. Skylar çingelere benziyor. Gayet seksi adam. Furkan MTC gidişat nasıl 3'te seri çok iyi gidiyor, ne düşünüyorsun? Yani bence kötü değil. Biz ne kadar da istediğimiz gibi başlamasak da daha 10 tane maç var. 10 tane maçın hepsini kazanmayı planlıyoruz. SR'de late'i güzel oynadığı için maçları bir şekilde çeviriyor. Ama ölüleri bence çok zayıf. If RQ still want to pick those utility jungler, the only option available, I think, is that Akai for a first pick. In terms of like shooing the jungler, the opposing jungler away with the heavy spin, it's actually quite good. An objective taking department, like if you want to win it with better... What? Whoa! Oh, okay, like with better... Van mı geldi? Easier, I would say, easier plan. It's definitely utility jungler way to go, but the ban is quite interesting. 1-1 ban in this patch, in this meta. No one picks 1-1 even. It's another mythical creature, something that you probably heard in fairy tales. I think the last time 1-1 was picked, well, it was in MPL Indonesia, but my core memory of 1-1 was MSC. Yeah, whoever picked 1-1 lost in the grand finals of MSC. Just shows you how much, how many nerfs this hero has gotten throughout the millions of patches that we've seen. Oh, I think Lee was around with Paquito against a 1-1, right? Yeah, I think it's a pretty good hero to pick. I mean, a bad hero to pick, especially in this meta, because there's a lot of frontliners that's really tanky. It's hard to chain that crossbow stand quite easily. But the answer for RRQ is going to be that Grok
Okay, so it's not gonna be a Kai, it's gonna be Grok jungle for Versik. A bit bad for like farming, but in terms of objective taking, it's quite well. Kaja, Cancel out Cloud, low Yuzong, takes, but Grok, he's Valentina, Yive, Fredrin, Irtal, Paquito, Franco'ya karşı. They're going all in on their dive, eliminating all the kite heroes against an Irrital. Can they be as successful trying to catch out this Irrital without as many dashes? We'll just have to see, man. The drafts have been locked in. We can see the fans enjoy the moment. Let the atmosphere. Ne düşünüyorsun pik hakkında? RQ versus Rebellion. Live from Jakarta, Indonesia. Match point for RRQ to stay on top of the standings. And Rebellion Zion will try to keep that King Slayer title in check. Grok jungle bu arada. Söylemeyi unuttum da. Bunlar yapıyorlar. This is the split push Paquito that we've known about. We're gonna see how Rebellion will answer the 1-0 from RRQ, or RRQ will they close up the match, close up the game with this W. Whoa. Ooh, big moves from Versik. Let's see, man. The early game is gonna be so intense, but a couple of things right here. Irrital with the Purify, understanding that RRQ Grok da hızlı mı alacak? potential, a lot of mobility. So it's all about the burst, the pick off, the instant go get. But against Ikaja, it won't be as Smite'ını attı Fred. Naomi now taking kind of low. And on the Rebellion Zion side as well, Swalo has the flicker, so he won't be able to kite as efficiently unless he builds something like a brute force breast split. And even then, there's a chance that RRQ will be able to run him down. Ooh. Who got it that time? But Naomi going for the Brave Smite, knowing that he has to be like very aggressive in the early game, just invading all the jungles away from Vincent. Even though Vincent is a utility jungler that can't really be invaded or like getting chunked up quite low in the early game, he's still going for that Brave Smite just for safety measure. Now I'm concerned about RRQ and this Kaja pick. They have the Kaja, but what are they going to try and use to secure the pick-off? Right? Takım değişen oyuncular olmuş. Evos Bandicut'te boss'a geçmiş. Who exactly is supposed to shred him down? The Claude can do it maybe, the Valentina also, but it's very limited amounts of damage. I do question if it's going to be adequate. Yeah, I think the plan is just wait until Clay and Skylar has those items, or Banana has that Petrify to combo it up with the Divine Judgment, because early game right now, you can't really do anything with that Divine Judgment. Or maybe just try to get the jungler, the opposing jungler, away from objective stakes. As we take a look at the emblem, Arashi, Clay is still rocking that Weapon Master. Ooh. I don't know if that was a Yuzong güzel dondurmuş değil. 1.42 yapmadılar. Bunlar direkt lane'i itti. Paquito 4 oldu mu? Oldu. Yive de 4 oldu. Kaja 3 level. Franco güzel çekti ama 4 level değil. Öldü o. Valentina kaçamaz oradan. Franco güzel çekti onu. Ay, Fred'in ultisi çok fazla vurdu orada. Fred'in ultisi direkt o fight'ı kazandırdı. Direkt tek attı iki kişiye. Red'i de gitti. Bir de adam Grok oynuyor. Grok'la rotasyon atamazsa sıkıntı yaşar. Gitti aldı Red'i. Fred'in aldı, gördüm burada. Fortunately, RRQ, they were just caught off guard right there. Usually you want to use the Black Dragon form as a zoning tool. Have the Dragon form Ormanı da aldı. Oğlum çok düştü oyundan Grok. Çok kötü senaryo şu anda. Bayağı kötü, bayağı. And the fight was over as he turned into the Black Dragon. So RRQ needs to be a bit more careful, knowing that Rebellion Zion, they have no issue just going in aggressively. It's a bit hard for Grok, oh my goodness, very aggressive on the TZ. Still gets out. Wild charge from Versik as well. They're going to be caught in the real world inflation as the heavy crossbow comes in as well. Vincent now walks up, taunts Naomi, locks him down for Heiza more. And Versik, he's not going to be able to get out of that one. Irrital 2 kill aldı. Güzel maç olacak ya, bakalım. Bunun mavisi de gitti. Çok kötü senaryo. Ormanı da alacak. Grok'un smite'ı yok.
aldı. Gro'nun şu an yapacağı tek şey Red'ini beklemek. Çok kötü senaryo şu an valla. Grok jungle evet. Yapıyorlar böyle arada Grok jungle. Nature used up already. Vincent is 2 levels, or now 3 levels ahead of Fursic. If Fursic can still somehow win this retreat battle, then I think the debate is over. Fursic has a wild charge. Vincent is looking for that. Let's see, 1v1 wild charge comes in. Mlbb! Kaja Lord'u çal, kaplumbağayı çaldı. Birini kesmeleri lazım. Yani İritel botta gold aldı ya. Ben şu an Rebeli'nin kazanmasını istiyorum dediğim gibi RRQ'yu tutmuyorum. Çünkü RRQ zaten ligde 1. sırada. Rebellion bayağı düşük ya bayağı düştü diye biliyorum. Bir bakayım ona telefondan bekleyin. MPL ID S12. No thanks team. Quick splash of damage there. Naomi's looking for a pick. Has the divine judgment. Uses it up onto Audie. Is he even a bloody hunt committed? I don't think that was necessary, but it's definitely style points for RRQ. During the whole engagement though, I believe the turret was taken out. Puan sıralaması. Rebellion 7. sırada. 4 win 6 lose'u var. Devo Knight 4 win 6 lose. Alter Ego 4 win 8 lose. Alter Ego çok maç atmış ama lan. RRQ 8 win 2 lose 1. sırada. Ama şöyle bir şey var. Aura Fire, Rebellion, Devo Knight hepsi aynı sırada. Hepsinin 4 win 6 lose var. Herhalde averajla şey yapıyorlar. Filipin ligi daha başlamadı. 9 Eylül'de başlıyor. Filipin'de izleyesim kalmadı ya. Vice oynamıyor, Ohma Venus oynamıyor. Çoğu oyuncu başka ülkelere transfer oldu. Bir Eko'nun kadrosu sabit şu anda. Herkesin kadrosu değişti. Let's see if Naomi can do it again. Steal the turtle for a second time in this game. With the help of that wild charge, it does get a bit easier. But now Rebellion Zion have full control over the turtle pit. Vice ve Ohma Venus şu anda oyun oynamak istemiyor arkadaşlar. Yani aslında blacklisteler ama hani yedekte bile değiller. Kadro dışılar tamamen. Oynamak istemiyorlar galiba. İkinci devrede oynarlar mı bilmiyorum. Ama yani ilk devrede yoklar. Transfer olmadılar. Hala blacklisteler ama kadro dışılar komple. Hani futbolda örnek veriyorum. UEFA'ya kadro verirsin ya belli bir kadro. Bazı oyuncuları kadroya sokmazsın, kadro dışı kalırlar. Bu da onun gibi bir şey işte. M5'te olurlar mı? Bilmiyorum. Onlar sevgili evet. Oh man, right now Rebellion Zion is ahead about 4K gold as you can see earlier Swalo actually going for Edward. Ya işte yeni kadro oluştular. Onyx Filipin'in jungle'ını aldılar. Unuttum nickini. Ondan sonra Hadji ile o hep geri dönmüştü galiba. Bakayım öyle bilmiyorum. Yanlış info vermeyelim. MPL MPLP. Ama çok oyuncu vardı ya. Aşırı fazla oyuncu vardı şu an kadrolarında. Edward, Sensui, Hadji o hep Renejay kadroları. Renejay XP lane'de adamı tank yaptılar. Anlamadım. Yedekte de Imponi diye biri var. Oval var. Yue var. Aeon var. Oh My Venus. Vice Super Red kadro dışı. Super Red zaten kiralık olarak Malezya'ya gitti. Super Red kendini çok geliştirdi bu arada.
Malize'de adam maçların hepsini taşıyor vallahi. O hep oynayacak bu sezon. I think RRQ, they just excel a lot more in the big team fights. Those are the only moments where they're able to get anything of significance. And I look at Rebellion. Lord spawns immediately. Abi sub metası öğretici çeker misin? Yani meta gelsin kanka, deneyelim görelim. Yine video çekerim. But it is the first Lord though, Rebellion Zion. Oh, very tricky. This is the utility that I'm talking about. Belli olmaz arkadaşlar. Belki de Blacklist bu kadrosuyla daha güçlü olur yani. Her şey değişebiliyor gel. Hiç belli olmuyor. Ne yaptı Grok? Grok'un ulti bizim eve geldi. Already used up. That's their key into this Lord fight. Now there's not going to be a 50-50 retribution. The RWM gets placed down. His own fair to away. The Black Dragon form as well by Banana. Bu Lord biraz sıkıntı. Paketi aldı Lord'u. Çok iyi oynadı burayı Skylar'la Banana. Burayı aşırı iyi oynadı RRQ bu arada. Valla ben maçı izlemiyordum. Ben sizle sohbet ederken maçı unuttum. Making everyone use everything and still even able to just sustain. His Yuzong is, I think, one of the main keys to victory for RRQ right now. Vice of my Venus transfer. Zamanı geri döner. Ben de öyle düşünüyorum. Ben ikinci devrede oynayacaklarını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. MPL liglerinde bunu bütün Mlbb'de var. Şimdi bir devre oynanıyor. İkinci devrede transfer sezonu açılıyor. Bir haftalığından 2-3 gününden de transfer yapabiliyorsun. Mesela bizde de var. Bizde de bu hafta bittikten sonra mı ne başlıyor? Transfer yapabiliyorsun. Oyuncu değiştirebiliyorsun. Ben M5'te döneceklerini düşünüyorum ya. Skyler Cloud öğretici çekiyor şu anda. Hayzamor'a. Hayzamor. On that outer turret in the mid lane, it is important, but like it is already very low, so it makes sense. Well, the shred right now is just so obnoxious, but look at this hook though. Bloody Hunt, RWM, everything used up. Versick is still alive. He's bought so much time, but yes, it was inevitable. I was thinking maybe RRQ can now pull the trigger. That was 3 ultimates used up by Rebellion Zion. Rebellion Zion. Whenever someone gets pulled in, Rebellion Zion, they're just forced to back away due to the Black Dragon form. Banana is just so tanky right now. Only the Hunter Strike for a bit of damage, way more than enough to burst down Sway low and high. Cloud'un şu anda herhalde 1.5K falan farm diff'i var. Cloud şu an çok güçlü. Sır delme de almış. Bir de doğa rüzgarını da bitirsin. Irritail de kesemeyecek onu. Skyler'ın en oynadığı 2 hero. Beatrix ve Cloud'dur bu arada. Beatrix'i çok tercih etmiyorlar artık ya. Görmüyorum çok fazla. Irritail ve Cloud'u çok tercih ediyorlar. Rebellion, they are trying to stop him, but he took that turret off. He might get punished though. Let's see. Will Skyler be able to escape? No, it's a strike over from Cars now. Naomi flickers out. Audi looking for the Iron Hook, connects with a focusing mark down. It should be a free kill over to Naomi. Cars is joined in. Geriye alacağım, özür dilerim. Görmedim, hemen şey yapacağım. Ne oldu, nasıl öldüler diye merak ediyorum. Tamam. CC'den çıkamamış ki. Can somehow pull off a really good flash before as RQ. It's like they're just gonna let it go. That's unfortunate, man. We talked about how RRQ excel in a big team fight, but then fighting 2v2, 2v3 in the bot side, just the exact opposite of what they require. This is a Lord taking a Rebellion, but it's also a Lord that RRQ cannot use to try and bait a fight any longer. They might lose base towers off this Lord, man. Sway low. After that Holy Crystal going for Queens. I mean, Bloodwings. Yeah. That is like pure match damage coming out without any penetration whatsoever. So I think like the plan is just to kind of lock down the backliner of RRQ to be able to make use of that pure magic damage without penetration. Evet, Grok jungle oynuyor. Ama çok düştü early'de. Gece yayını var mı? Kanka belli olmaz yani. Açabilirim, açmayabilirim.
when I was playing solo, and I just got stomped, man. I have no defensive items, so Rebellion, they have damage, they have Swalo for the siege, but he needs to be protected, especially now when Rebellion are making a move towards the base of RRQ. As a charge into the base turret up top. Should be taken down here with one more swing of that trident. And yes, base turret number 1 gets taken down. RWM stolen away by Clay right now, but look at the response for Swalo. Now it's a Black Dragon for first. He hits the wall with a wild charge. He doesn't get anybody there, but now he gets melted down. He gets a 4-man. Hiçbir şey yapamadan öldü lan Kaja. He gets knocked up. Now still able to sustain for a bit, getting the passive Banana da down. öldü. Swalo with a burst. Ama deflerler. Yani mid milyonları çok geride. Mid milyonları çok geride. Naomi 20 saniye. Skyler'ın ultisi fırlası var ama Franco'nun da ultisi var şimdi. Bir tane vurdu. Franco flash ulti. Skyler CC'den çıkamadı. Ultisini bozdular. Mid milyonları geliyor. Yo bitti maç, bitti. Bitti ya. Midi tutsalar bile taptaki farm görüyor. Zaten Nive'de ulti açtı, bitti. Güzel. Şu an 2 maç izledik. 2 maçta da bence Rebeli daha üstün oynadı. Her 2 maçta da. Ne kadar ilk maçı kaybetseler de daha üstün oynadılar bence. 1-1, that's the hero that was also banned out by RRQ with their crazy dive. İrital tek attı direkt, evet. Unfortunately for RRQ, man, after a strong showing in game number 2, they just lost control. It all began with, I think, that play on the bottom side. They waited so long to actually get back into the game. They won one fight, and then immediately afterwards, they lose. And when they're that far behind, losing the Lord like that, without maybe taking out one member, getting something in exchange at least, it was just a bit too costly, and they are forced to admit defeat. And it's on to game number 3, man. Rebellion, sizi tutuyoruz kardeşlerim. Bize ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin. Sizden biri istese başka transfer olabilir mi? Olabilir ama başka takım ister mi? Bilmiyoruz. And he's actually the rookie of the half season for RBL Indonesia season 12 too. Mostly on that Franco, so that could be a consideration of ban in the next game for Coach Isaiah. Any pickup hero will work for Audi TZ. It could be the Kaja, could be the Franco, could be the Edith. Now we saw ban out in both game 1 and game 2. Now do they trade that Edith for the Franco, or do they still go for the same route? What do RRQ do here as we look towards game 3? I think RRQ, a big factor right now, must be securing something for Fersik, man. We saw him up with that Grok. Yeah. There were moments that was kind of alright, but overall, it really wasn't the best of performances, to say the least. So I think they have to get something prio for Fersik, because otherwise, it's going to be a bit different, man. Vincent was able to just completely dominate him, and that is one of the big problems. Nureddin, teşekkür ederim reis, hoş geldin. If they're unable to dictate when and where the fight happens, it's a bit too difficult. Kazo neden kalmadı takımda Furkan? Oyun düzenine uymadım. Oyun düzenine uymamadıktan ziyade ya zaten bizim belli bir kadromuz vardı. Kendisi de farklı bir takımda kendini daha çok göstermek için başka takıma geçti. Staç'e hoş geldin. Merhaba. 9 ay. Sıradaki maç ne zaman? Kanka tahminimce 7 dakikaya başlar. 7 dakika içinde falan. That's just a lot of pick-off potential, man. Eat your greens, literally. Having the focusing mark really helps with the pick-off potential. And in that last engagement, the last fight in the base, his decision to go in and flicker onto Clay is also a big factor in how RRQ were unable to actually clear the waves any longer. I gotta say though, yep, you said eat your greens. Franco doesn't look like he eats his greens. But anyways, just Siyahist aleykümselam, hoş geldin. Everything, man. Yeah, exactly. Greens, you know, reds, whatever. He just consumes it all. The colors. Rainbow. He likes Skittles, maybe. Anyhow, ODTZ on a pick-up hero is definitely a huge problem, especially with the Franco. We talked about the Franco and Kaja dynamic a lot, and you can see that in the early game, RRQ were just so desperate, so intent on getting something going in the early game, trying to make sure that Audi gets picked off enough so that he cannot be
decisively in the front as a frontliner, right? So that he'll be behind on items and levels, so that RRQ can play with a bit more space. But Rebeli Franco did a great MVP job of almış. maintaining the composure. I think that's something that RRQ needs to try and take into consideration as well. As we take a look into the highlights, the Impact player is way slow with that Yves. 92% kill participation, by the way. This is the Yves that you're looking for as your mid laner. In the early game, there's some flashes of RRQ brilliance. This match, though, like, this is a really bad engage. That is a weird one, man. Like, going in for a Franco, knowing that there's some backup right there with slow too, with real manipulation, it can punish you up quite easily. It's probably like the only Divine Judgment that I'd say is like a plus for RRQ. I haven't seen any other Divine Judgment that can really turn the table around for the Kingdom. Well, you can see that here. This is the kind of formula they require to win out in the fights, man. When they can dive into the back line and everyone really isn't fighting, you know, when Rebeli and Zion can't really pick off one by one. But here, look at that, 2 members against 4. You cannot let Rebellion get that, especially when the Lord is spawning. That was just a huge, huge blunder. And for what? A tier 2 turret? That really was not the play at all. And here, you saw that there was a chance, man. There was a combo lined up right there, but it wasn't working. Banana tried his best. Maçlar arasında neden bu kadar boşluk oluyor? Yayınları uzatmak için. Maçlar arasında boşluk olmazsa yayınlar 2 saat tek sürer arkadaşlar. Ya Mlbb'de ortalama bir maç 20 dakika sürüyor. 20 dakika yeterli bir süre değil onlar için. O yüzden maçların arasında çok fazla şey koyuyorlar, reklam koyuyorlar. Ya şey yapmaya çalışıyor, yani yayını en az 5 saat falan yapmaya çalışıyorlar. Clay was basically what made them lose the game in game 1. True, the Valentina damage really wasn't here in game 2. He does have the core items technically with the Divine Glaive as well, but if he can't get close, what's the point, right? The Keto in terms of cars, as well as, you know, Vincent and Franco, there's a lot more crowd control that is spammable, that is not momentum based, like you mentioned, Shevin. And that is something that seems to be the key against these teams when they play so dynamically, moving forward and backwards. I think the spammable crowd control is what brings them a way more value. And shout out to Cars on this Paquito, man. On the Lapu, he was a menace. Now on the Paquito, again, it's just so solid as an EXP laner. It's quite a Kanka bence TR'de mantık aramayın. Tamam. Aramıyoruz. Courtesy of that first pick, Skylar Cloud, it makes sense. It's one of the best heroes they could play as RRQ, as Skylar, but if you don't really combine it with a good, you know. Bugün günlerden ne Perşembe? Roaming area is not gonna happen, and Min Coco right now is becoming Min So. Oh. Well, I thought that maybe the Franco can be picked up first initially, right? Considering the dynamic, I believe the Kaja was picked up first. And the Franco was a response. Grok çok şey kaldı bu maç ya. We've seen Naomi's Franco, man. Remember losing our voices in the group stage of M4, I believe. Oyunda koridor seçme mola herkes sadece alıyor, şaka gibi. Yani ADC oynaması zevkli değil bence. Niye alıyorlar bilmiyorum. Kanka burada skor önemli değil. Franco maçı kazanacak 2 hamle yapmıştır. MVP Franco'yu vermişlerdir. Doğru olanı yapıyorlar. Ya mesela bizimkiler öyle yapmıyor. Bizimkiler maçta MVP kim olursa maç ekranında ona veriyorlar. O da çok saçma. Apex TikTok YouTube etkinliğinde niye yoktun? Çünkü ben öbür şeyler kadar şey değilim. Popülerliğim yok. Ve ben biraz daha şeyim ya. Turnuvalar falan var ya ondan dolayı. Also, man, look at like the rich guy. Cars as Paquito? Like, you're not even farming. It's just getting all the lanes, getting all the kills. 0 kills, I mean 0 death health, but the fact that you're #1 in gold department is quite crazy. It has to do with the kill participation, man. 69%, nice number. But Cars, what that shows is he's so good at handling the side lanes here, where he doesn't even need to be fully prepared or fully in a lot of these team fights. All he needs to do is clear those waves, similarly to what Banana did. And we're gonna clear our minds first for like the next action in game number 3. So don't go anywhere and stay tuned for game number 3 of RRQ versus Rebellion Zion. Ha başladı bile maç baksanıza. Yok daha başlamadı lan pardon.
İsimdeki 47 neden 47 merak ettim. Ya memleketimin plakası öyle kimsede yoktu, bir farklılık olsun diye yaptım. Kötü mü duruyor Caner?
Viva RRQ. Asiktir lan, monitörüm düşüyordu. Monitörüm kırıldı ya. Sabit durmuyor. Sabit durması için duvara yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü oldu. Geçen oyun oynarken bir anda böyle fırladı. Yerinden çıktı. And do not forget to check your data quota before playing so you don't run out of it in the middle of the game. That is awkward. It's gonna be, it's a bad time. It's a bad time. Well, you're in luck. Yeah, fortunately. Because Dunia Games has a promo for you. Every purchase of MLBP vouchers or items using Telkomsel will give you an extra savings and also additional 3 gigs of data quota. So hurry up and try DuniaGames.co.id or through the Apex istediğiniz gibi başlamadığını düşünüyorum. Aynı şekilde inziva da öyle bence. Doğru düşünüyorsun Eren. Daha iyi olacağız. Tank oynamazsan ne oynardın? Bilmiyorum, zor bir soru, çok gizem biri. Belki XP lane ama bana göre mi bilmiyorum. Available at ubslifestyle.com and also UBS Lifestyle e-commerce and Mlbb UBS Lifestyle. Whole lot of UBS. You pay 500,000 for 500,000 worth of gold, and you get a skin, so you get double the value. Imagine this if the skin is like Neo Beast or something. Oh my goodness, I don't know about that, but the Neo Beast skin. Furkan Zion'un linki nasıl? Gayet iyi. Sometimes when you get a poppin' skin, all you need to do is get some diamonds from what? Mlbb? Yeah, please skill on, and the skin should also be on. You wanna buy that Neo Beast skin, right, Mirko? I already have it. Oh, okay. You must. Diyor kardeşim, video atmış, sen diyor beğeneyim. 10% cashback. I used the cashback for the Lilia skin too. Now I got Neo Beast Fredrin and Neo Beast Lilia. Aşağıdan mı bekliyor? That's crazy. Geliyor. I don't need Tamam. to play Lilia to have that skin. I can just flex on my friends. You see, when my friends Getirsene haber. my Lilia, I'll just pick Lilia first, and then he's gonna be so jealous that I have the skin. Hadi getir gel. I like little girls, so I think. You know, I'm surprised if Mirko does play a bit of Lilia. Hoş geldiniz yeni arkadaşlar. Suddenly he's very uncomfortable. Rashi, what are you doing right now? Yeah, game number 3 is on his way for RRQ versus RBL. The Kingslayers. Son maçınıza karşı Kuffar'la ne olayınız var? Ne olayı var Furkan? Draft was very fun, especially for Rebellion side, but it's a bit too, I would say, combo based, and also game number 2, RRQ goes the same way, even though it's not really that, that crazy. It is a bit of a textbook draft. It is a bit combo based with that Wild Charge, with the Black Dragon form, and also with the Blessing duet from Skylar. But it doesn't work out in game number 2. It is trouble. It is trouble, man. It is Skylar on a Claude and they're losing? So, if you lose with Skylar Claude, right, that's the thing. That's always like 100% guarantee back, before the 2-week break, Arashi. What has changed? How is Claude at 0% in week 6 so far? I think people just like adapted, and with all these other fighter-based heroes, they can be a threat to the marksmen. We've seen that marksmen at short ranges that play like the Irita, like the Claude, you just get heavily punished, man. Not that the Claude is still situationally okay, but overall, you can no longer, I think, prio pick it. And there's a problem here for both these teams. Who are they gonna try and make plays with? Because you can make an argument that the reason why RRQ lost in game number 2 is because the EXP lane is no longer as solid, right? No Pakiro, no split push macro threat, which is technically why Skylar and Naomi were overextending, trying to get turrets. That will be the job of a Pakiro usually. So is it the mid lane? Is it the Roamer, right? The Roamer showdown? Is it the EXP lane? Everyone is just stepping up so high right now. The platform is just looking kind of ridiculous. Yeah, like, talking about ridiculous, we've seen a lot of Brody in ISF, right? We haven't seen a single one in this match. Like, what is going on? I thought Brody's stock is going up, but looks like no. Even the Bakshia was always first pick. Oh, let's see how good Fersik is with the bottle flips here. I think he got one earlier. He got one, okay. Counter up. I don't know, I can't even, you know, I'm gonna look back right now and see if he's actually making this. Cameraman is blocking me, unfortunately, so I can't even see it happen. But, hey, what about Dead Dan? What is he doing? Looks like he's cooking. Fully focused. Let him cook. He's feeling mischievous. Oh. Look at that. He sensed we were talking about him. He's planning some war crimes.
Oh, there you go. That's a miss on the bottle flip. Let's take a look at top 3 mid lanes in Season 12 so far based on stats. It's gonna be Sans in the first. It's not exactly the first place, is it? Well, the team participation is actually very, very 0.1%. close. And so is the first blood rate. It's just like a what 3%, 0.9% kind of. So I think Clay and Sans have just been very solid, and Clay has shown again he is no longer afraid to make those crazy aggressive plays like you're used to seeing. Excuse me, sir. What about Key? Oh, you want to talk about PTR? Oh, I'm surprised. Wow. Well, you know, Why I was getting wouldn't there. I He was on want the. to talk about BTR? Yo, in this country, we read from left to right, okay? I was getting to Key. Come on, relax. 50% first blood rate is definitely still a great achievement. And Bigatron, with their signature high mobility early game, I think it's very possible for Mikrofonu açacağım arkadaşlar. Bir 2 dakika bir işim var. Buradayım. Wrong, but I think there's a lot of prerequisites before that can even begin to be discussed, man. Man, like, what are you feeling right now, Mirko? Like, I think you have the perfect opponent on the after the break. Why wouldn't we talk about BTR? I wonder. It's not like they just participated in a pretty important tournament or anything. Oh, that was Indonesia. Come on, Oh, guys. okay. You want to play that card, I huh? see. You want to play that card? I see how it is. But speaking of playing cards, Chico is cooking something right now. Will they be able to play another crazy draft, or they will be able to play a textbook? Is in Chico this going to be game? cheeky? Ooh, cheeky Chico? Does Is that our the international audience know what a cheeky means? No, not no, that. not cheeky. Like cheeky, you know? For those of Oh, you at Chico! home, Oh my God! For Oh, I'm those of sorry. you at I'm home. sorry, Indonesian viewers. Pretend you didn't hear that. I'm sorry. for those of you who don't get it, No, cheeky no. is a local snack. It's what we call like those snacks, like But yeah, there's other double meaning in this yeah. We're context. but talking about let's not talk cheeky. about that. Let's not talk about that. I'm sorry, but Zaya and Chico still the same approach. It's looking like it's gonna be a fanny ban for Coach Zaya, knowing that Vincent is still very, very good on this hero also. Still also with the backline presence coming to play in Rebeli and Zaya, you want to ban that Katita and also Chop from Naomi. Bu oyunun profesyonelleri neden asist atıklara göre şunlara bak. Yani ben buna katılmıyorum Oğuzcan. Genel olarak ya Asya'daki insanların tipi böyle oluyor. Hani bir ne eksik ne fazla oradaki bütün insanlar birbirine benziyor. Are they trying to bait Rebellion into picking it and then Asosyallik değil bu, bilemezsin kanka bir de. now the Kufra Bu adam belki turnuva bittikten sonra Rebellion gidip bir yerlere eğleniyordur, bir şeyler yapıyordur. team. Now they banned the Valentina. İş olarak yapıyordur bunu. Şu koç sonrasına da geleyim. Draft'ın %70'ini koç atıyor arkadaşlar. %30'unu da biz fikir veriyoruz. Ona göre draft atılıyor. The Edith is available for Rebellion and RRQ if they want to go for it too, man. There's so many things at stake right here, but the see? Fanny will be banned out. It's a bluff. It's a bluff. Will it be a first pick Edith? Is that how strongly Rebellion feel about it? Gotta say, man, right now I'm a bit of a Edith connoisseur because of Connoisseur. Yeah, I like playing Edith. Okay. Ya Asyalılar genel olarak öyle ya Oğulcan. Like playing with Bütün Asya'daki insanlar Why are we talking about this, Rashi? Sorry, go on. hemen hemen aynıdır. I like the CCs, I like the damage also, I like the sustainability, and also I like the voice actor. Shout out to Sante Win out there if you're watching this. Oh wow, totally the know. voice actor. Yeah, Okay. he's one of my favorite voice actor out there. So Wow, yeah. knowledge. But Edith, okay? Indo Edith. voice actor? No, English. English. Wow. Okay. It's gonna be the Paquito for cars, I'd say, I think. But Edith, once you go into that primal wrath mode and you don't really get anything out of it, it's gonna be hard for you to make something happen. It's a bit, I would say combo based too, but it's not really as, how do I say it? It's not really as great as Yu Zhang or like as impacting as Yu Zhang in a team fight. So there's still some caveats. When you go in and you didn't succeed, you get punished really easily. You're not as sustained as you thought. You're not as mobile either. Technically, the onwards can very easily get blocked off. But for RRQ, securing the mythical creature once again. But now, Is it mythical having right now? having Fredrin in the hands of Fair Sick. This is what was an issue when they tried to use it Grok and it just wasn't working out. But now they lose out in the macro department. What will they put in the hands of Banana to deal with this Paquito?
That is if the Paquito goes into the XP lane. Our Rebellion, they can still flex things around. Okay, so what the Rebellion want to play here? I think at this point, Paquito is no longer a flex that we have been seeing. When you see it picked up, it always almost goes at XP lane. The Irithel gets picked up here against that Claude. I'm expecting maybe a Baksha, but no, they go for Novaria. So despite the Edith finally being let go, it's not prio enough for Rebellion Zion to pick it up in the first phase. Okay, right now Coach Chico has to prepare for Vincent to play a bit of a off-meta jungle, or maybe bring up that Leomord onto play, because I think Coach Zaya will exhaust the utility jungler pool for Vincent. Basha is still there, Martis is still there. That might be an option for Coach Zaya to go through, but we're gonna see here the last pick for RRQ in the first phase. Is it gonna be an EXP? Is it gonna be a mid lane for Clay? It's gonna be mid lane on that Farsa, trying to take care of that backline presence of Heizamor. I believe in IESF, we're seeing this Farsa pick becoming more and more prio due to the squishier heroes just coming into the meta. Like this Novaria and Irithel, for instance, it's going to be very dangerous. But now RRQ can also needs to consider Geldim. Rebellion can bring out another fighter. Yine Cloud almış RRQ. Do the same strat that we're doing in game number 1, and now there is no macro superiority for RRQ. They can no longer pull away Rebellion from the team fight composition, but they will ban out this Franco. Okay, And so Kanja maybe next? maybe, because ODTZ, remember this is Novaria, it can be Rebellion'un moralleri iyi durumda. Hadi bakalım. And I think Terizla works quite well here for Rebellion Zion if they want to pick it. Against a Farsight, it's pretty good. Against a Fredrin, you can cancel out any potential objective takes in those lower battles, in those turtle battles. Against a Claude has to be really careful on the engage unless you want to get knocked up by that penalty zone. It can also be flexed towards that mid lane in the previous game, in game number 1. It kind of worked, but I don't know if Rebellion wants to do that. Mid lane fighter, huh? Against a Farsa, that's a bit dangerous, man. The roaming potential, there's a chance that the fighter will not be allowed to even leave the lane, especially in the early game. But for RRQ, they're just trying to shut down ODTZ, but like we mentioned, the Edith pick is still so available right here. With the Novaria, if they were trying to go with the plan of game number 1, I think it fits right in. Yeah, and you know what they're doing right now with the Kanja and the Franco ban. It's not just limiting ODTZ's heroes. Eyvallah Servet, sağ olasın. Their own roamer, Naomi. Turnuvada Gato Tkaja oynanmaz kanka ya. Gato çok yavaş bir hero, oynanacağını düşünmüyorum. Midejul gitmez mi? Yani kanka bilmiyorum ya. Çok nadir belki. Neye karşı oynanır diye düşünüyorum da. Julian neye karşı oynayabilirse... Bilmiyorum, şu an aklıma bir şey gelmedi. Julian aslında işlevli bir hero. Ultisi de ultisi demişim. Hasarı falan da çok güzel de. 3 tane skill'i bitti mi kaçamıyor. Direkt öyle kalıyor. 12 Evo Seko gibi takımlarda oyuncu maçları ne kadar? Ya kesin sayıyı bilmiyorum ama ben sadece tahmin bu arada 500 ile 1000 dolar arası aldıklarını düşünüyorum. Ya en iyi takımların. Şimdi 500 ile 1000 dolar az para diyeceksiniz ama ona olarak bakın. Kendi ülkelerinde, ya yani Endonezya gibi bir ülkede veya Filipin gibi bir ülkede 500 dolar, 1000 dolar çok büyük bir para. Bence o kadar alıyorlar. That pick is still available, but for Rebellion, are they going to go for something like that, considering they already have a Paquito? I think Minotaur Lancelot, they still need frontline, man. It's going to be really hard if they, kill and give this Novaria over to their own position. It's going to be a Martis, so not a Lancelot, but again, Abi bir aralık verdin ki 500 bambaşka, 1000 bambaşka. Erdem şöyle ya, mesela Rebellion'un oyuncusu 600 dolar alıyordur, RRQ'nun oyuncusu 900 dolar alıyordur. O anlamda söyledim. And looking at the amount of dashes available for RRQ, not a lot to try and punish the Irithel or the Novaria. Is it Atlas time, Marachi? Bit too dangerous, man. I'm not sure if that will work out. The Purifies. Ne alabilir buraya? Kufra banlı mı? Banlı. Mino alabilir aslında ya. Bir şey söyleyeyim mi?
the troll would be ideal, but it's no longer available. Yeah. It's just Mino olabilir, Grok olabilir. Atlas Grok, those are the two roamers that Mino come aldı to mind. aynen. But hey, the Minotaur that I said earlier for Rebeli and Zion Belliydi is biraz. also up for grabs. It's great against dive, and it will be the choice for RRQ. Naomi. Ne kadar kazanıyorlar bunu cevapladım ya az önce. Hani So there's more like counter engaging potential for RRQ, especially combine that with the blazing duet from Skylar. It's gonna work better than a Kaja in the second game for Naomi, but so far I haven't really seen Minotaur from Naomi. I don't know, like, is it gonna work? Minoko. Minotaur Minkoko. Okay. It's funny how the name really works out, but I think it's pretty strong right here, especially against the poke damage coming in from Rebellion. The sustain is gonna be quite underrated, I feel like. It's gonna be really game-changing for RRQ. Saku teşekkür ederim kanka. After receiving a good amount of damage from our Rebellion. Okay, still with that Turizla mid ya laner Kure for ben a sadece slow tahmin player. yürüttüm I'm yani hoping for another Ice Queen one also, but it's not gonna happen. Endonezya ve Filipin'deki profesyonel oyuncular ortalama 500'e 1000 dolar arası alıyorlardır. Örnek veriyorum Ararkün oyuncusu 900 dolar alıyordur. Rebellion oyuncusu 600-500 dolar alıyordur. Sadece tahmin ama hani benim kendi fikrim. We'll see that here. Match point both 1-1. Ben mühendisim 2K alıyorum, turnuva ödülü falan alıyor. Bir de bizim patron filmine yatırılması. Reis valla öyle ya, sorma. Yani bu ülkede en iyi meslekte bile istediğin ücreti alamayabiliyorsun. Maç başı mı 600 dolar? Hayır la, aylık maaş. Maç başı 600 dolar verirler mi? Bunlar yine Terizamit mi yapmış? Evet evet. Good chunk of damage there from Sway Low, but remember Naomi will have the win around a sustained battle with a healing built into the kit. Who gets it there? It's still going to be Vincent who secures it for Rebellion Zion. Sway Low now gets knocked up, but again, Audi TZ's right there to help Sway Low clear out these waves. Yeah, bit of a concern right now. Yani bu Naomi Falcon'daki, evet Falcon'daki. Turizla, it's pretty bad matchup in lane against Farsa. He can freeze, his lane can get freezed up quite easily, but when you have Navaria, Değmez 600 dolar çok az. it's gonna be A-OK as Ama Kure şimdi öyle deme. 600 dolar belki senin için büyük bir para değil ama Endonezya ve Filipin gibi bir ülkede 600 dolar çok iyi para. Adamların asgari ücreti zaten ne kadardır ki? Adamların asgari ücreti 200-300 dolardır en fazla Endonezya, Filipinlerde. 600 dolar büyük para, öyle deme. Onlar için. But against a Martis and a Paquito, this first turtle fight is gonna be brutal, man. Okay, Skylar versus Heismore. It's Airthel versus Claude. I would say it's more of a skill matchup, right? It's a farm matchup. Both of these gold laners don't really want to go for skirmishes. They just want to farm up. Unless Skylar just wants to do this, BMI forward. Wow. Yeah, very aggressive, but speaking about matchup, it's gonna be Martis versus a Frederick. Siz de doğu üzerinden mi alıyorsunuz? Hayır Hüseyin. Cars, very aggressive. It actually steals a little bit away. Fersing now using a taunt, but Swalow's right there to zone him away. Belki very low, the spear not connecting. Meanwhile, look. o öyle değildi ya. Onların jungle'ı biraz toksikti. Getting Fersing a bit more HP to play with as Vincent pops in that regen, takes the purple buff. Neyse para konusunu kapatalım arkadaşlar. Maça odaklanalım. Bak Turtle Fight'ta Naomi ulti atacak. Öldü Naomi. Öldü Naomi. Internova efendim. Internova efendim. Don't really risk going in for that kill. So trading it for the turtle, it's still a very worthwhile trade. And on the bottom side, they don't lose much either. So for RRQ, so far so good, but they need this Farsa to be a bit more aggressive, man. There's no way that is good for you when your Farsa has the same impact technically as a Terizla in the mid lane. Yeah, there you go. The matchup of Cars and Banana. It's going to be won by Cars in the early game by a small margin, I would say, because the damage is there. But the later the game goes, Banana is a bit more tanky. Once you get the anti-Kuras, gets that brute force breastplate, it's going to be A-OK for you to tank all the damage. And also, Banana, like in terms of team fight, it's kind of like Uranus, right? There's not much utility that you can do. In team fights, it's just there just to try to zone away the backlines of RQ or for Rebellion. Like, what is gonna be the game plan for this Esmeralda? For the Esmeralda, Salak mısın amına they just have to try and shut her down.
when it comes to these maneuvers around, I think there's a chance for Gun to outmaneuver, but look at RRQ going on Swalo. They're playing ping pong with Swalo, forcing a flicker out. Vincent gets the mortal coil down. Able to chunk first. Furkan o hep aylık 120k dolar alıyormuş. Yıllık 120k. Öyle bir şey yok bu arada. Vermezler kimseye. Turnuvanın ödül havuzu 800.000 dolar kanka. Bir oyuncuya yıllık nasıl versinler o kadar parayı? Ya yılda bir kere olan bir turnuva. Bir dakika söyleyeceğim. Yılda bir kere olan bir turnuva. Birinci olan takım 300.000 dolar alıyor. Bak yılda bir kere yapılıyor bu turnuva. Bir oyuncuya nasıl yıllık 120.000 vereceksin? İmkansız gibi bir şey. First Stick still has his retribution, but in terms of like objective taking, like what's gonna happen here, Rashi? I think Rebeli Zion has full control right here. That's unfortunate that Clay overextended, and now with Rebeli Zion having so much control, it's gonna be very risky for RRQ to go in the jungle and risk getting hit by a penalty zone. Naomi is already in place, but can they go for it? Penalty zone onto Clay, look at the damage. Oh my god, Sway low! Just eats him up, Appraiser's Wrath comes down. Valla Teriza güzel oynuyor. Clay'i direkt fight'tan siliyorlar. Bir şey söyleyeyim, adamlar yeni meta çıkardı. Chunking Ferrisic low, forcing Ferrisic back. Vincent doesn't have the retry, but Ferrisic doesn't either. The battle of Martis versus Fredrin. It's Vincent who comes out on top. Oh man, I think the synergy is very underrated for Terizla mid lane and also ODTZ on the Novaria role. Because like when you invade, there's also extra damage from long range. Dur ya, kendi koltuğuma geçeyim, bu sandalyede de belim ağrıdı. Early game's gonna be hard for you to tank, even though if like you're a utility jungler, it doesn't matter. He's serving the exact same role as an EXP laner. He's letting ODTZ be the damage dealer and forcing RRQ to pick. Do they want to try and burst down a Terizla that's just tanky by... Çoğu espor'daki oyuncuların fazla kitlesi var. Bu oyuncuların birkaç doları az söyledim. Evet, çok fazla kitlesi var çoğu espor oyununa göre ama Mlbb'nin ödül havuzları çok düşük arkadaşlar. Aşırı düşük. Ya hani Mlbb büyük turnuvalarda 2 milyona kadar canlı izlenme oluyor. 2 milyon izlenen bir turnuvanın ödül havuzu 800.000 dolar. Rastgele bir oyun 100.000 bile izlenmiyor, ödül havuzu 1 milyon dolar. O yüzden ben çok fazla verdiklerini düşünmüyorum. Yine veriyorlar. Ben sadece kendim bir tahmin söyledim. Skylar has to watch out for the split pushes, man. Yes, he is the best objective taker in the game in MPL Indonesia Season 12, but in that second game, like RRQ just gets punished once Skylar is gone, and Skylar, especially on that tier 2, has to be careful. He has the Purify right now, so a bit more utility, but... Rebellion'un late'de satma ihtimali kaç? Baba yine oyun oynatmadı. Parsa'yı kesti tek başına. Valla çok iyi oynuyor Teriza. Vincent gets out with the mortal coil just a bit, but Naomi finds a shutdown, knocking him up under the tier 2. Vincent definitely been a bit too much than he could chew, as Banana now is able to zone a few of the Rebellion Zion members, but it's still 2 for 1. Yeah, it's still positive for Rebellion Zion, even though I think could be better. Gelmeyeceğiz Internova. MLC'li oynamıyoruz biz kanka. Turnuvamız olduğu için zaman ayıramıyoruz ona. Onik maçı yok. Aura Fire maçı var galiba. O maçı izlemeyeceğiz ama. Belki de izleriz, belli olmaz. Duruma göre bakarım. Benden Mino görür müsünüz? Olabilir. Belli olmaz. 2.6k gold lead back to a 2k, not bad at all, and looking at the late game potential here. Şunu bir hızlıya alalım. RRQ with the Esmeralda, with a Minotaur Claw, and the late game is looking very dangerous. Okay. As we look in the in-game equipment by Dunia Games, Bannon actually going for an emblem other than basic common emblem. If you're playing Uranus or Esmeralda right now, usually go for basic common emblem just for that mana region, so you can get one extra item, one extra... Yok, sadece Feride Kaşal Apis, başka bir şey görmeyiz. Valla ben de sıkıldım Franco oynamaktan. Keşke elimde olan bir şey olsa. Apex Galtiz'in son yayını izledim. Ranked Eko ve Black'in yeni kadrosu 3 maç açınca o kadar. Black yeni finans
Belli olmaz ya Mehmet. Ya turnuvada her şey çok farklı oluyor. Ona bakarsan biz de rankta maç kaybediyoruz ama turnuvada 2002 lose'umuz var. Kanka sürekli yan ekrana mı geçiyorsun? Ya yan ekrana geçmiyorum da WhatsApp'a giriyorum. Ama daha geçmeyeceğim. Fred'e karşı Martis çok iyi olmuyor mu? Martis çoğu tank jungle'a karşı güçlü ya. Hero'nun ikinci skill'i sayesinde çok rahat turtle falan alabiliyor. September. What's the Esmeralda ulti again? Falling Star Moon, as well as the Blazing Duet. There's just so many tools available for them to just push Rebellion Zion away from an objective. But in order to do so, they need to first have some control and then get the engagement that they need, especially with this Paquito against a Claw. This is a dangerous play for Skylar, man. No, I think Skylar's so good in that kind of skirmish. As long as he has that. Mice çok güfleme tamam kanka. Biraz uzaklaş diyor. Internova Serhat gözü küçük diye biri var. O da MJ'de oynuyor. Tanıyor musun onu Serhat? Benim çok yakın bir dostum olur. Sana başarılar diliyoruz MCL'deyiz. Internova ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeni istiyoruz. That's a Purify burned out and a Blazing Duet. Falling Star Moon to the back. Banana doing some work, but gets chunked to half as well. The Dominance Ice doing work, and Astral Sphere connecting as well. Banana now getting a bit more sustain as Cars tries to isolate him, but gets isolated instead. Tamam. Acting as a front line for the Israel coming down with a minion Fury. Dur ya şöyle yapacağım mikrofonu. Ya nasıl geri düştü bunlar yine? Ne güzel önde başlamışlardı. Aleykümselam İlyas. So holding on to this Lord, Skylar gets a clear into the mid lane, and Banana is already on that bottom lane. Oh man, Banana is as slippery as a banana peel, man. He's just doing his own thing, zoning all the members away from Rebellion Zion. It's not much damage, but it's honest work for this man. It's great macro plays from Banana, just being an absolute disruption instead of being a static front line, leaving that job for Naomi. But man, they're playing so dangerous. That's crazy. Yes, Color, like knowing that he has the PMI is still very confident, but Naomi, penalty zone. 12 maçı yok bugün, yarın var. Barely connects here, Skylar walking up, Swaylo 1 HP. Playing with wings by wings, Vincent and Fairsick still on the Lord. Banana dealing some damage here, poking Vincent slowly but surely, creating some frustration onto Vincent. Fairsick still holding on to that Lord. Adamlar konum almayı biliyor. Slow push up top, meanwhile Cars. Wow, now he dashes out, but Skylar Paquito çok kötü yerde kaldı. It's a reset for RRQ. Direkt erittiler. Wow, look at the time that he bought with this Esmeralda. Oğlum Esmer'i kim kesecek? Esmer rahatlığa bakın. Esmer hasar yemiyor. Knocks him up. It's Swaylo taken out. Vincent running away. The falling star moon and another knockup from Naomi. Meanwhile, Clay looking for that final shot to take Vincent down. That elimination. RQ. They fought themselves into a position where they can get a Lord for free. The patience from RRQ, man. They are low HP bars again and again from Rebellion, but RRQ do not bite for Rebellion. They eventually lose one member, and now Vincent gets taken out as well. There you go, another kill for the man, the myth legend Skylar, finally showing that he Skylar'ın crowd'u ağır ya. On this quad as he's trying to siege the mid turret with Cars. Oddities in Heisenberg defending. That's a zoning Claude. He's the one walking up. Usually you see the XP laner, but for Skylar, he can do that too. That's in his job description. Banana down below, picking up a free tier 2. No defense for Rebellion Zion. They will sacrifice these tier 2s to protect their base turrets. Will it work? Arashi. I think it's still pretty okay, man. ODTZ can provide a lot of wave clear, and Cars can disengage. With Vincent coming up. Whoa! Brother Airstrike even taking highs down, and that charge is lethal. This should be a free base turret taken out for RQ. Cars with a knockout strike in the mid lane. That's a bit of nature finally built for Skylar. It's going to be a lot of survivability. If it already looked like he was unkillable earlier, now with a bit of nature, yeah, it gets even tougher for Rebellion. Dancing around the front line of Rebellion, Zion just playing really ballsy right now, Skylar. Very on brand for his playstyle though, like a lot of
poking, a lot of dangerous maneuvers, but in the end, he doesn't really get punished a lot. Even in the first game, I mean the second game, I'd say, you know what? No, I take it back. It is a big mistake for Skylar. I was gonna say it's not really much of a mistake, but whoa! something's going on. Coming down, flickers out to safety. Look at the knockout strike. Skylar's 1 HP gets shut down by the decimation. He went for an Martis'e bak. aggressive maneuver. Now Naomi's got Şu it. Martis Another ulti atınca çok decimation. komik koşuyor ya. Backing it up. Versick caught on the sphere, slowed down by that Ice Queen wand. Vincent is running down. RRQ cars. Knockout strike. No flicker. Clay gets out. Oh, it's easy. Görmedim. Onu görmem lazım. Onu görmem lazım. RRQ cars. Knockout strike. No flicker. Clay gets out. Ay. Oh, it's easy. Ay ay ay. With a sphere from Ay. downtown. Oh, out it's easy from the parking lot. As Heisemore and crew will try to burst down this mid turret. But I don't think they can end it just yet. Only one card left. As Banana and Versick will try to get it down. And there you go. Bir daha açtılar güzel. The audacity of RRQ just buys them in the back, man. Playing so aggressively, just gambling with their safety. It hasn't been working out so far, but in that one fight, they just bit off a bit more than they could chew. Fortunately, the Lord is not up just yet. They will be able to contest it. And the tower that's down is the mid lane turret compared to the side lane. It's going to be a bit more difficult for Rebel and Zion to play with the wave so far. Looking at the rest of the items, it's all frontline items for Versick and Naomi. They need to stay in the front. They need to be rival sources of protection for the back line. Clay just has to be a bit more careful, man. All right, right now he is the juiciest, easiest target for Rebel and Zion to make a play on. The fact that he's the catapult of the kingdom, he's just there in the back line trying to deal damage. And getting killed 4 times in this game is just not good at all. But Naomi getting chunked real low as Swalo. Whoa. Very offensive penalty zone. He gets isolated himself, but he actually out-damages and out-sustains Clay. Highs running Naomi down, even staying at 1 HP. Oğlum Irtel'in hasara bak. My lord, Banana now trying to be the distraction, but is melted down. Rebellion Zion on the way to the enhanced Lord, 16 minutes in. This might be free. Versick walking up, Swalo. Dostlayacağım. İyisin dosti. Bitti oyun, kazandı. Valla Terize çok güzel oynadı bu maç. MVP Terize'ye vermezlerse yayından dislike atacağım. Benimle evlenir misin? RRQ technically in a longer fight and range coming from the Novaria of ODTZ as well. This is looking grim for RRQ, man, but they have pulled miracles before. Let's see what they can do with 20 seconds still on 2 members on their roster. 1v1, oh my goodness! BMI to the back, this might looking grim for RRQ, man, but they have pulled miracles before. Let's see what they can do with 20 seconds still on 2 members on their roster. 1v1, oh my goodness! BMI Yakalayacaklar mı onu? Dur. Yo. La oyun bitti Skylar. Boş la kardeş. Tutamaz ki, tek başına kaldı. Bitti GG. GG abi, GG. Valla ben Rebellion'un kazanmasını istiyordum. Lig biraz karışsın. The sky is completely blue in MPL Arena. İyi oldu. And it's not just because Rebellion Zion, it's also the blood, the blue blood that has been splattered from the kingdom, from the royalties of the game. Bekleyin. Wow, man, the Kingslayers strike again. RRQ all the way on top, getting taken out by Rebellion. Telefon ekranını vereceğim bir dakika arkadaşlar. I don't know, it's just way too much time, man. It's the first time, I guess. But man, Benimle evlenir misin? Late in the season, live up to their reputation. The coup for Rebellion Zion. It's begun in Season 8 when they joined. They've never been able to beat RRQ. And now the coup has been successful for the Rebels. What a performance from Rebellion Zion, a team that a lot of people counted out in the first day of the season. Before the season even started, nobody was expecting Rebellion Zion to be a powerhouse, and they've just beaten number 1. You love to see it, man. You love to see the upsets in MPL Indonesia Season 12. There's a lot in store. There's a lot of
Aslan kardeşim benim. Şu videona like atayım. Like atılmıyor mu galiba? Bakayım başka videolarım var mı? ...2023 Telefon ekranını veremiyorum şu an. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Destek oluyoruz ya kardeşlerimize. Internova'nın bayağı da abonesi varmış. Her neyse. Şimdi dakika. Ekran geldi mi? Yok. Heh. Tamam. Bunu da kapat. Şu yayını bir 200 like yapın arkadaşlar. Son 10 kişi. Bir 10 like atın da 200 like olsun ya size zahmet. Barış abimi çağırayım. Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Like atanlar teşekkür ederim. 200 like oldu bile. Vallahi çok sağ olun arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Direncim ama soruları sana atmayacağım. Sana hep atıyorum ben. Atmışım zaten. BB. Neyse dur bekle. Bir daha yaz atayım. Acıdım. Benimle evlenir misin? Şifreme bakma. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın. Tezuka kim abi? Eskiden ADC oynayan bir çocuktu da oyunu bırakmış galiba. Şimdilik 5 yok gibi. 5 olsa gireriz de. Hani yok gibi. Müsait değilmiş. Müsait olsa çekerdik çocuğu. Kötü oynamıyordu da oyunu bıraktı galiba. İki tane Neymar atmış. O 10 tane üyelik atmış. Nazcım kesene bereket. Teşekkür ederim. Naz ne haber ya? Kore'ye gittin mi? Türkiye'de misin hala? İyi tatil yaptın ha. Yok 5 bekliyorum.
Ha, M5'e kadar burada mısın sen? M5'e çok var ya Naz. Kanka hediye atayım da kalmadı ki la bir şey. Elmasla da atasım yok ya. Dur atayım. Valla normalde elmasla atamam. Ama öyle bir yazdın ki seni kıramayacağım. Elmas lazım ya. Günlük 50 elmas şeye basıyorum ya bir de. Çeksene Grex'e çok oynamam lig o yüzden. Uçaktan açakmış beni İlyas. Şerefsiz İlyas, ne diyorsun lan sen Naz'a? Borski neresi lan? Borski neresi? Ayıp edin baba. Kanka ayıplık bir şey yok la. Şimdi seni çeksem 200 tane adam var chatte. Hangi birini çekeceğim? Adam diyecek ki sen bu adamı çekiyorsun, beni de çek. O yüzden ben chatten adamla oyunun girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Şimdi ben bu adamı çeksem aranızda biri demeyecek mi beni de çek? Emre teşekkür ederim reis, hoş geldin. Salı günü Apex'e bu sabotaj yapacağım. Bu arada yayında hiç delay yok. Bu biraz sıkıntılı olabilir. MPL izleyeceğim diye kaldırdım. Bak görüyor musun? Kişiye atılmıyor üyelik ya Naz. O şey YouTube kendisi seçiyor direkt. Bir Gord Roam gelmez mi? Gord Roam iyi değil ki. Dört tane Neymar kostümü attım. Teşekkür ederim insan. Teşekkür ederim. Haber sen biraz sıkılmış gibisin. Rahat durmuyorsun. Git gel git gel. Amaç ne? Kanka. Adam Roam Teriz'le yapmıyordu ki. Roam'u Novaria ile yapıyordu. Benimle evlenir misin? Naz 5 tane daha üyelik atmış. Naz teşekkür ederiz. Oo, Internova üyelik aldın dostum benim, hayırlı olsun. Şanslı adamsın. Ne oldu Abuzer? Ne oldu? Sana yayın açma izni vermedim. Ne olur izin ver. Kufra oynayalım. Oran atmadı kimse. Kapa. Tamam kapatıyorum. Haber. Saat 5 gibi markete gideceğiz. Seninle beraber. Ne haber haber? Haber ne haber? Hangi kostümle gireyim Halleri? Hangisini istiyorsun? Korkunç palyaço. O hangisi lan?
Yıldız ölük. La İlyas, nasıl tehdit edip durma, vallahi yakarım o Yozgat'ı. Şerefsiz. Yuj, hoş geldin dostum. Selam. Ne? Ne demeye çalışıyorsun? Hüseyin bir üyelik atmış. Hüseyin kesine bereket kral. Çok sağ ol. Ha, ben ne demeye çalışıyorsun parmağını gösterip? Smite attı. Destruction is the start of my role. All by design, Ben base atayım. there is no difference. Haber mi alır Shigi mi haber? What's beneath these bandages? Zehra hoş geldin. Aleykümselam. Let's see what's beneath these bandages. Alırız ya. Smite yok adamın. An immortal. Ben ölürüm bu arada, burada çıkacağım. Can stop me. By accident or by design, there is no difference. Destruction is the start of my role. Bunları kesemeyiz ya. Maksat damage atmak ya, kesemeyiz zaten. By accident or by design, Asert şey, engine ulti. difference. I shall be the end of you.
Aleykümselam Oğuz abi, hoş geldin. Nasılsın abi? Yanlış işlemi alıyoruz da sorun değil ya. Change biraz fazla zorladı. Orada işin. Vallahi iyiyiz, biz daha böyle oyun oynuyoruz ya, ne yapalım. Zaman geçmiyor, biraz zaman öldürelim dedik. Taptan 2 kule açtı adam. Hala buradalar ya. Anlamış değilim. 3 girdik. Had some fun to this boring world. Ben Barış'la oynayacağım. Tuttuğumu Barış keser. Let's see what's beneath these bandages. Destruction is the stuff of my role. May my road had some fun. Midi açarız. Boring world. Bayan Potter hoş geldin. By accident or by design. Ya görünmezliğim bu. No one can stop me. May my road had some fun to this boring world. Güzel. Bottan da 2 kule açacağız. Ayaz bitsin, Lancelot'un Engine'in ultisi biraz da olsa etkisi düşecek. Çok can dolduruyor. Ve hareket hızı falan da çok veriyor. Destruction is the start Asa hoş geldin canım benim, aleykümselam. I am an immortal. Immortal! What's beneath these bandages? Bir dakika. Şöyle yapacağım. Immortal!
by design. There is no difference. Şu midi açsak iyiydi ya. Lancelot'u tutacağım da. Benim farmım çok kötü Martis'in. Martis'in build'e baksanıza. Kanatsamış çıkmış adam. Şunu ver bana, bir işe yaramıyor. Çıkın çıkın. Ya her gördüğün adama saldırıp durma gerizekalı. Shall be the end of you. Let's see what's been his disadvantages. May my rule have some fun in this boring world. Bekleyeceğim bunu. By accident or by design, there is no difference. An immortal. Midi itti adam. Bir de botu itecek. Shall be the end of you. Let's see what's been his disadvantages. Destruction is the start of my role. By accident or by design, there is no difference. May my rule have some fun in this boring world. Mert, teşekkür ederim üyeliklerin için. Kesine bereket, hoş geldin. Yarım saattir arıyorum, sonunda buldum. Dün ben de biraz uğraştım. TM'de sese çağırsana. Ya o gelmez ki ya. Gelse bile konuşmaz. O ben yayında olunca konuşmuyor.
Ben de arıyordum şimdi. Abi o dolara tıklayınca orada üyelik var. Üye olduktan sonra üyelik atabiliyorsun. Irkçı mı? Ne alaka lan? Ayıp. Irkçı mıyım ben? Bana hediye atmıyorsun. Asoşayn sana hiç atmadım mı? Attım ya lan. O mikrofona bir şey yapmıyorum ya. En çok bana attı. Daha atmayacağım ki sana Sörlot. Aleykümselam pantolon. 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 Dolara tıklıyorum başka şeyler geliyor. Abi orada üyelik var. Hediye üyelik çıkması lazım Oğuz abi. Oradan atılıyor. Let's make the whole world green and lively. Benimle evlenir misin? Kebap aleykümselam. Sunshine yok mu? Sunshine yok kanka ya. İşi varmış. Vallahi çıkmıyor bende. Oğuz abi bilmiyorum o zaman ya. Hayro teşekkür ederim üyeliğin için. Bakayım ben de çıkıyorum. Gerçi ben kendi kanalıma atamıyorum ki. Sir, what's your command? Ben neyse banlamam kardeşim. Sniper ready. Give me a target. Ya MK. Tribe girdi. Eline söylesene fake elin var bir tane lobilerle girip elin diye dolaşıyor haberi var. Muhtemelen haberi yoktur. Sabah ben de gördüm onu galiba. Fedleyecek. Fedleyecek. Vallahi fedleyecek adam. Hem fedleyecek hem de küfür edecek bize izleyin. 2 dakika 10 saniye içinde Yusuf küfür edecek. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yusuf hadi. Yusuf geç mi yazıyor acaba ne oldu? Çoktan küfür etmesi lazım mı? Ben mi yanlış biliyorum? Bir de Layla alsın işte o zaman. S1 orman. Neyse fedlemeyecek gibi inşallah fidlemez. Kim lan? I'm the priestess of primal lightning, the hunter of all the To evil banish all gods. darkness. Mal mısın? Set me on fire and I'll blaze through the battle. see the fondest hopes. Yusuf sinirlendi. Like a wormhole, I was led to the underworld, and in fear should King Yama tremble.
Burada bile Clint istiyorlar. Ama sana bir Clint yakışır ya serisinden. Ha Mert. ADC almayacağım, hayırdır? ADC oynamaya mı geldik? ADC izlemek isteyenler gidip Benük'te izlesin kardeşim. Maalesef YouTube var, onu izlesin. Ben almam. Kalsa bile almam. Beni izlesinler diyor. Sizce maviden mi başlar, redden mi atam? Kanka seni çekersem öleceksin. Seni keseceğim. Nişan kaydırmaya atacağım. Kendi kaşındı. Oğuz abi siktir et abi, uğraşma ya bulamadıysan. AFK mı kaldı? Neden aldınız ağlıyor. AFK mı kaldı oğlum o adam, ne yaptı? Saçmalık, e-sporcu atıyor dünden beri. Mizah amaçlı iyidir, senden ne haber kanka? Red'in de mi çaldı? Çaldı, Red'i de çaldı. Onu da aldık. Çek, öldü o bu arada. İtti beni. Karakterim yamuldu. Lan karakterimi yamulttu adam. Ne yapayım? Mana botu almış. Benimle evlenir misin? Ha yürü, niye yürümüyoruz? Tigre'yle ulti açacağım. Atacaktım da. Gerek kalmadı. Ha, nereye gittiniz? Beni niye sattı bunlar? Vallahi satışı koydular. Fena satış koydular bana. Eğer tapa gitmeseydin o adam bunları yazamayacaktı Barış, senin yüzünden. Kira'ya hoş geldin aleykümselam.
Ormanı bırak bana, bir daha aldığını da görmeyeyim seni. Çalamadık. İlk buff'ını aldı adam. Javit alsaydım daha çok eğlenirdik de. Nasıl lan? Ah be! Düz vursaydın keşke lan, keserdin. Vallahi düz vursa keserdi. Yusuf'a baksana, şeyi kesecek. Natan'ı. Sur verdiler. Yusuf'a bak, ez yazıyor. Şerefsiz Yusuf. Çok eğlendim. Yusuf, pik ekranında anamıza sövmediğin kaldı. Bir de istek atıyorsun. Güneydoğu'ya ne zaman geliyorsun? Şubat veya Ocak'tan Midyat'a gideceğim. Rio, aleykümselam. Emin değilim ama tam ne zaman gideceğim. Niye sponsorluk gelmiyor bana abi? Niye? Herkese sponsorluk geliyor. Bana niye gelmiyor? Bana gelen sponsorlukları görseniz bu ne dersiniz? Belerik gelmez mi? Rakip Cloud alırsa Belerik alırım Samet. Sir, what's your command? Everything engulfed in flames. Duda yazınca gülesim geliyor. Niye? Komik mi? Niye komik? Kanka demek işte. Kanka diyorum adamda. Welcome Dude. Mario Balotelli bugün Türkiye'de futbol seviyesi Serie A'nın neredeyse üzerinde. Aynen kanka. Balotelli boş yapmış. Give me a target. Still swords run deep. Donaşı Marlo denedim mi hiç? Kanka bir kere iki kere denedim. Bana göre değildi ya. Bir de sevmedim çok fazla. Ayrıca çok nerf yedi. Şu an hiç kullanışlı değil. See value in me?
You should. Ultisi çok yavaşlatıldı. Benimle evlenir misin? Şu yayını bir 300 like yapar mıyız ya? Arkadaşlar yeni gelenler vardır. Belki like atmayı unutanlar vardır. Tam ekranda izleyenler vardır. Bir like atarak bana destek olmuş olursunuz. The hunt begins. The falling stars brought us here. But two greatest inventions. Hesap kasıyor mu Furkan? Yok. Verelim oynasın ben. I am vengeance incarnate. Dur. Nerede tıraş oldunuz? Hangi kasap? Ne yapmış burana ya? To banish Bekle. all darkness. Hangi kasaba gittiniz? Nazım. Dur bekle bakacağım. Saatler olsun. Saçını tara arada. La yok kasap derken lafın gelişi. I will protect you. Furkan koca götlü kutuya selam söyler. Koca götlü kutu kim? Lolita güçlü mü? Çok değil kanka. Ulan şike değil de abone değilmişim kanka. Niye yazmıyordum? O kadar izledim ekranda bir şey de aboneyim sanıyorum. Kanka abone ol ya. ...15K abone olmamız yok mu? Bir anda ama böyle. Lia sen Mardin'de oturan Lia mısın yoksa o farklı Lia mı? 2 tane vardı. A painless lesson is also meaningless. Mert hoş geldin. Valla ne yapalım Mert, oyunu oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Don't worry, my friend. I am your shield. Red'ini çalmış bile adamın. I detest war. Life will one day run out on us all. Don't worry, my friend. I am your shield. Güzel. A painless lesson is also meaningless. Aleykümselam, hoş geldin Ezgi. Ben Moskova'da oturuyorum, vay be. Yalan bu arada. İlham mı girmiş? Evet öyle. Life will one day run out on us all. Oğlum niye adamı itiyorsun?
Daha öleceksin. War. Don't worry, my friend. I am your shield. Uranüs ne yapıyor oğlum burada? I detest war. Yanlışlıkla base'i bozdum. Bilmiyorum vallahi İlyas. Belki. A painless lesson is also meaningless. Life will one day run out of us all. A painless lesson is also meaningless. Rabi ne yapıyor? Rabi nereye gitti? Oğlum Rabi sattı bizi gitti lan. One day run out on us all. Şaka gibi. O da öldü. I detest war. Don't worry, my friend. I am your shield. A painless lesson is also meaningless. Yayın nasıl GG amına koyayım? Don't worry, my friend. I am your shield. Yo GG değil. Neye göre GG? I detest war. Life will one day run out on us all. Rocket Tamam flash atı çık çık. war. A painless lesson is also meaningless. Don't worry, my friend. I am your shield. Rocket Life will one day run out on us all. Çıldıracağım ya. I have faced hell. Ya Moskov'a yardıma gidiyoruz. Moskov kaçıyor. Bir bait'te bir şey yap. I detest war. A painless lesson is also meaningless. Life will one day Sur run veriyor out bir de on us Moskov. all.
Kazanırız ya, dur bakalım. Don't worry, my friend. I am your shield. Life will one day run out on us all. Don't worry, my friend. I am your shield. Ha gayret Rabi. Ulti at, ha gayret. Beyinsiz. Ölmez. Ayaz bitsin, keseriz. I detest war. I have faced hell before. 2 tane vuruyor burun. Don't worry, my friend. Life will one day run out on us all. A painless lesson is also meaningful. I have faced hell before. I detest war. Kesemeyiz. Don't worry, my friend. I am Şuraya your bak. shield. Sana ADC salanın kafasını sikeyim. Senin suçun yok. Abi bu kadar kötü oynanmaz ya. AD'yi gezmezsen AD düşer tabii Apex. Kanka şu oyun bilgisi olmayanlar yazmasın benim chatime ya. Ya sen salak mısın amına koyayım? Oyun başı gittik, 2 kişiyi base'e gönderdik. Şu oyun bilgisi olmayanlar saçma sapan şeyler yazıyor ya, ayar oluyorum. Metinfetamin, özür dilerim. Metinfetamin banını açtım, özür dilerim. Yeni fark ettim. The southern seas are my domain. Everything
everything engulfed in flames. Sir, what's your command? Of imprisonment. Of ya. Ali nerede? Ali nerede amına koyayım? Ali. Ali nerede? Tamam. Neyse yayına like atın ya. 300 yapalım şunu arkadaşlar. 250'de kaldı. Bir nargile içmem lazım. Sinirlerim bozuldu Moskova yüzünden. The falling stars brought us here. Watch out, Leo. Mother Universe needs you. The hunt begins. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Uğurcan sağ olasın. Berat ben teşekkür ederim. A punch for a punch. Orhan at. Anasını bacısını siktiğimin Orhan at. La havle ve la. What's beneath these bandages? This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. Almayacaktım, kufa oynayasım da yoktu da mecbur aldım hava. I didn't cure the pain. I harness it. En sakin Mehmet'le oynayacağız. Ya Moskov moralimi bozdu ya. Salak. Rocks need no protection from the rain. Mert bu maçtan sonra gel ya, bize bir tane sağlam Clint oyuncusu lazım. Böyle olmuyor. Yaşar aleykümselam. Adam taşlaştır lapu lapu oynuyor. Taşlaştır lapu lapu oynuyor. Ama AFK kalmaman gerekiyor dostum. Sen AFK kalınca maçı kaybediyorsun. Yaşar aleykümselam. 7 ateş hoş geldin. Teşekkür ederim. Gelirim bu maçta Vuz gibi. Yok ya, kazanırız. May my rule add some fun to this boring world. Çok hızlı almış lan. Shall be the end of you. Aleykümselam, hoş geldiniz. Baksıya smite diff'ini koyamadı. Baksıya smite atana kadar adam 3 kere alır o işi. My
Mert yani YSS'nin kasılması gerekiyor yani. Biraz late hero'su olduğu için şu anda çok fazla late hero'ları piklenmiyor. Piklense bile suikastçılar, ADC'lerde sıkıntı yaşıyorlar. Shall be the end of you. By accident or by design, there is no difference. Have some fun in this boring world. Helal lan sana. Hadi amına koyayım ya. Bir iki tane taş yedim. Bir şeyler oldu anlamadım ya. Ulti flash yapacaktım, taştan çıkamadım. Her maç erimiş esans alıyor musun? Kanka 5 girdiğimizde genelde almıyorum. Trio'da alması güzel oluyor. Ölmeseydi iyiydi la şey. Taküto mu ne sikimiz. Destruction is the start of my role. Beni görmedi bu arada. Beni hala görmediler. Helal sana Baksi ya, iyisiniz. Yani iyisin kardeşim ya. Ayaz'ı neden tercih etmiyorum? Karşıda şu anda çok fazla savaşçı var. Ayaz alırsam hemen ölebilirim kanka ya. O yüzden. Yoksa Ayaz çok güçlü, evet. Ayaz en güçlü tank itemi bence de. Alacağım. Biraz geç alacağım ama alacağım. Ya Ayaz'ı 3. item de alabiliriz. Early'de karşıda support yoksa 3. item de alınabilir. Can çalmayı azalttığı için. Evet evet, Baksa'nın da pasifi var ya. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Neyse.
accident or by design, there is no difference. Destruction is the start of my role. Swap atmadılar ki. Mana yok, ikinci skill'i basamıyorum. An immortal. Pakuto hangi lane'e gitse ölüyor ya. By accident or by design, there is no difference. Destruction. No one can stop me. Valentina kitap falan almış. Bana hasar atamaz. Gidip şey alacağım. May my rule have some fun in this boring world. Let's see what's beneath these bandages. An immortal. Öleceğim, flash kullanmayacağım. Oğlum yok etti la direkt. Bu kadar fazla vuracağını düşünmedim. Ha, direkt öldü. Shall be the end of you. Kesti. Lord beni de zıplattı ya. May my rule add some fun to this boring world. By accident, Bakse ulti açtı direkt. no difference. Let's see what's beneath these bandages. Ne oldu lan? İsmail abi kesine bereket abi, hoş geldin. Çok sağ ol yönetmenin için. No one can stop me. Aleykümselam Temporary. Temporary. Destruction is the start of my rule.
Elin tek attı. Elin şu an çok güçlü. Baksana 7-0 oynuyor. Bu ülkede de bayağı şey. Benim... Bunu kesemeyiz. Güzel. Had some fun to this boring world. Ses full'da aldı. Senin sesin az geliyor. Şu an mikrofonu biraz yaklaştırdım. Daha iyi gelir. Lord diyor reis. Lord'u alalım. Oğlum tek attı lan adama. Aleykümselam. Destruction is the start of my role. Engin 22 lira atmış. Engin kesine bereket. Teşekkür ederim. Buket hoş geldin. Had some fun to this boring world. Lapu'ya bak. Shall be the end of you. Sidar gelsin tutarım onu. Tamam öldür o ya, anladık. Neyse az Rebeli 2 oynayayım. Rebeli 2 demeyin ya, canım çekiyor. Silmiştim oyunu. Geri yükleyesim geliyor. İyiyim Zui, sen nasılsın canım benim? Pakito 1-2-2 oynamış. Yunshi Clint oynamaya gelecekti. Gelsin Yunshi, burada mı? Yunshi Mert maalesef Beşiktaş Spor burada mı? Dur. Ben geliyorum, bana bir dakika verin arkadaşlar, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şuna bakayım.
İnternetim mi gitti la benim? Ne oluyor? Yo. Arkadaşlar siz 2 dakika şu yayını izleyin. Hemen ayarlıyorum. Şu yayını izleyin bir 2 dakika. Hemen geleceğim. Sıkılmayın diye. Dev United BTR. Geleceğim. Kötü maç değil bu arada. Sarar bu maç. İzlenir. Sarar. Seversiniz. Bakayım yayında var değil mi o? Şu an görebiliyorsunuz değil mi lan? Görüyorsunuz herhalde. Ha, neyse geliyorum ben 2 dakikaya bekleyin. Gitmeyin abi yere. Başka yayınlara gitmeyin. Vallahi söverim. Şaka şaka söylüyorum. You gotta look at the composition, right? For Bigatron Alpha, they have a very late game, a solid composition for the late game with the Esmeralda, Valentina, and Claude. And on the other hand, for Dewa United, there's a Martis, there's a Brody, so they should be actually winning in the early game, but Bigatron is putting up a fight. Hard guard coming down, Shaco with the Jikundo into a way of the Dragon, bringing Super Finn back, but it's only Super Finn here. What? Ooh, good kill. That was actually moved over to Watt. He claims it for free. That's a torn apart memory to poke time down, but you can see Steel Light Plates definitely already picked up there. No. Yeah, actually Steel Light Plates. There you go. Let's look at the emblems right here. Tenacities on everyone. They know that Pickoff is the name of the game for the snowball, for the rotation. Supercan actually missed on the orange. Miscalculation. It was reset earlier. Lanaya still holding on to it. What? A decimation from Moreno. Using it again for Shaco, but Shaco with another miss there on the way of the Dragon. Forced to back away. Super Cerezo tries to zone Lanaya out. They will be able to claim this orange buff. Or maybe not. Cerezo's right here. Lanaya's going to be taken very low. Look at that damage coming in from Cerezo. Taken very low again. Oh, it's a decimation, but Moreno's able to just dish out the damage at that barrier. Get walled. In game number 1, 4 minutes in, last Insanity. Say goodbye to Super Vin. He'll be taken out. Gotta say, man, this is not the way to go for Dewa United. So far, Geldim. it's been a responsive battles or responsive team fights from their team because, like, this is again late game. I think Bigatron Alpha has this in the bag because there's no magic damage whatsoever. Kasada zorla bir şeyler sattıran kasiyer gibi. Actually going for warrior boots instead of the usual top boots that he has. Dewa United, man, they're just not getting the engagements they need. Bigatron Alpha is still the team that's dictating everything. Looking at the talent prediction by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Oh, look at the fight though. Where the Dragon used up, but look at Shaco now. Calm the wild charge and even side now. Bu arada 5 yaşıyoruz şu anda. Ekranı vereyim mi yoksa maç başlayınca mı vereyim ekranı? Pik ekranını vereyim mi yoksa kalsın mı böyle? Çabuk seçin. Daha pik ekranı da gelmedi. Eşleşiyoruz yani. İsmail abi bugün 40-50 tane üyelik attın herhalde. Abi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Eksik olma abim benim. Kalsın böyle. Kalsın. Tamam kalsın. Zaten anca başlar maç. Hatta istiyorsanız ben oyun oynarım, siz izleyin bunu. Almayan kalmasın diye. Vallahi abi herkes aldı sayende. Cansu Erbay pik ekranı. Samet ver diyor. Bence de maç başlayınca ekran vereyim. İsmail abiye bir teşekkür edelim arkadaşlar. Oy, Sparwin. BTR'ın performansı hakkında ne düşünüyorsun Süleyman? Draft öğrensinler. Ya her gün veriyorum zaten, kalsın böyle. Maç başlayınca vereyim bence. Tam maç başlayınca ekran vereceğim. Ben tek size piki söyleyeceğim. Frey'e banladık, rakip Valir banladı. Kalem kağıt alın elinize, tamam mı? Çizin, ben size söyleyeceğim. Yanına da Fen'i banladı rakip. Valentina banladık. Yanına da ben Teriz'le banlıyorum. Ben BTR'dan çok iddialıydım Süleyman. MPL Endonezya'nın ilk 2 haftası çok iddialıydım. Ben de bunlar şampiyon olur. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Nazar değdirdik adamlara.
And Tari's actually going for basic common emblem instead of the support emblem or mage emblem before, just like Banana. So I expect there's not gonna be any enchanted talisman or magic regen item. I'm enjoying Maybe in my Thunderbolt is dream okay, world. but enchanted talisman, no way. We'll have to see how he rounds out that build. But for Superbin, going with the Antique Cuirass means he's even more troublesome to burst down in the front lines. And for Dewa United, you can see that Lunaya is slowly but surely losing out on that early. First pick'ten Lunox aldık, rakip Uranüs aldı arkadaşlar. Deftere çiziyor musunuz peki? Kamboçya'da bir scrim atarken Sacit her şeyi... Alo, dostum sesin böyle bir... Bekle sesin çok az geliyor. Bende misin? Konuş bakalım. Niye buradasın oğlum? Niye buradayım? Yayındayım çünkü. Allah Allah. Oğlum görüyor musun bunlar? Ne? Ne dediniz diyor? Dayım bastı odayı da pardon. Yayındayım dostum, o yüzden buraya girdim ya. Pardon bro. Yok. Ne oyun mu oyun? Kanka RRQ maçını izledik. Şimdi de pikteyim ama yandan da BTR maçını izliyorum. BTR kazandı ama galiba ya, bayağı ezici. Ezdiler yani bayağı. Dur bir girin bakayım bir. Evet, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Keşke support alsaydım ya. Sen kimle giriyorsun? 5 giriyoruz ya. Dostum bana mid ADC lazım ya. Dostum 200 kişi var yayınımda. Elbette aradığın türden bir kişi vardır bence ya. Dostum benim hesaba girecek ya, öyle güvenilir lazım. Kiraya ses yok. Arkadaşlar Endonezya maçı kalsın mı yoksa telefon ekranı mı vereyim? Telefonu ver. Telefon ekranı. Tamam, veriyorum telefon ekranını. Ben arkadan izleyeceğim ama maçı. Chat'e bakmayacağım, maçı izleyeceğim arada, ona göre. Bu nasıl yayıncı ya? Dostum bizde böyle. Chat'e sen bakarsın. Ayarları kapatayım. Yo, bakarım arada yine de. Dostum o nasıl kadro ya? Fireflux, Vincent diyor. VLC. Her ekip var. Ben edit oynayacağım. Bana hatırlatın da bugün bir maç edit oynayayım. Hep Elin alıyor, ben alamıyorum. Buradan sesine Aa, sikim. Yanlışlıkla duvara attım. Ana. Sen bu Fred'le Layla videosunu çekeceksin mi? Bence çek. Var mı görevi? Evet. O zaman çekeriz. Bilmiyordum ben. Ayrı ayrı atarsan daha iyi. Bu ölür. Ahmet Reis hoş geldin ya, sesin çıkmıyor, gelmişsin. Bu da ölür Ahmet, kuleden hasar yedi. Aa, Pentam var burada, ne yapıyor oğlum bunlar? İtem çalıştı, bu ölmez ama. Yo, ölürmüş. Şöyle yapayım. Bizim bebe mahvetti orayı. Gel Ahmet, gel. Ha, gitti bir tanesi ya, gelme.
Ha Şahinlik'te. Kime? Emre'ye. Tamam gidelim Emre'ye. Ay. Emre geldik. Emre saldır. Valisi var. Bakmadım ki girerken. Uyanamamış da Ahmet. Sen bu Ben- saatte mi uyandın? Evet. Ne yaptın sabaha kadar? Şimdi ne bileyim ya uyuyamadım gece. Ben de yeni uyandım. Aa, bana koleksiyon kostümünden şey verdi lan. Erkenden bir tanesini verdi. Ne güzel. Bana da şey verdi. Alice Epic verdi işte. Hani 5 çevirme veriyor ya kolektörden lan. 5 Ta- çevirme diyor ya. 4. çevirmede 4 çevirme kala şey attı. Aslında Rabi'yi de atabilirdi de atmadı Şero ya. Neyse. Son 6 çevirme kaldı, güzel. Erken. Aynen. Onun flash'ı yoktu bu arada. Normal gelmeyecek ki buraya. Aynen. Öldük burada galiba. Ona bir tane Q atacağım. Bu da öldü. Bu da öldü. Sağ çimende Kadita galiba. Mutluymuş. Ya BTR maçı daha zevkliydi. BTR kazanmış zaten. Kendiniz kaybettiniz oğlum. Ben size BTR maçı izletecektim. Ölmezler ya ama öylesine attım ultiyi. Allah'ım. Kadita'nın hareketlere bak, Kadita'nın hareketlere bak. Değdi mi? Evet. Sen Lunox oynamayı özlemişsin gibi. Oynamıyorum ki ne zamandır var. Süleyman maç bitti ya. Ama istiyorsanız şey izleriz. Bekleyin ayarlarız. Bakayım. Uranüs. Bunu kesiyoruz lan. Ne yap? Ulti açmasın benden. Lan vurun şunu. Ben de base atayım geliyorum. Doğru. Oy, Emre'ye bak. Alucard gelecek şimdi ölecek. Arkadaşlar, haber şu anda chat'i okuyor ve rahatsız olduğum bir konu var. Yayını kapatmamı istiyor bilgisayar oynamak için. Şuna chatten bir şeyler yazar mısınız? Chat'e bakıyor. Sabahtan beri suratı asık. Yemin ederim bak tam 2 saattir gelmiş yanıma, yayını kapat artık. Bilgisayar oynayacağım. Şunu yapacağım. Bir de moralini öyle bir bozmuş ki suratını asıyor. Yayını kapatasım geliyor. Taşlarını çattı mı? Tabi vallahi. Hey! Yayını kapat. Haber kardeşim, evet. Bir de şey var. İkizi var onun Abuzer. İkiz bunlar. Bugün mesela bilgisayar sırası onda. Yarın Abuzer'de. Bunlar sırayla anlaşıyor bir de. Kalk oğlum o zaman bilgisayardan. Şimdi bugün bilgisayar sırası haberde ya. Bir de annemin telefonunu alıyorlar. Bilgisayar sırası haberde olduğu zaman telefon sırası da Abuzer'de oluyor. Aynen. Nasıl manyak attı la bu? Yanlışlıkla. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Helal Van. Bekle Fred'in bakma abi. kostümü çok güzel. Evet bayağı güzel kostüm bu. Aslında eski meta olacak. Zilong niye yapacak haber bu sefer? Allah korudu seni Ahmet. Güzel. Haber ve Abuzar Duo XP yapan mı? Evet, Duo Lane XP yapıyorlardı. Freya ve Zilong. Abi çok tehlikelisin. Eyvallah Berke. Karşı epik miydi? Bakalım karşının ligi neymiş? 46 yıldız. 59 yıldız. Ya öyle kötü değillermiş çok da. Hepsi 60 yıldız falan işte. Don't go anywhere. Find something. Best scenario here is just Shaco gets a good pick off towards Supercan, but no way he's gonna get there in time or like. Şunu izleyeyim bakayım nasıl bitirmişler oyunu merak ettim. But Moreno is just gonna zone them away quite easily. Zio kaçta uyudun lan? Another free objective save. Valla sabah Things have gone 6 from gibi bad bir to şeydi worse ya. for JY United Esports. Dostum nasıl o saate kadar dayanıyorsunuz ya? Benim çok uykum geliyor. Give me a target. Kanka hesap kasıyoruz biliyorsun. Doğru Sezon sonu diyorsun. oyunları ya insanlar yetiştirmeye çalışıyor yıldızları. I am a daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. Ejder'in oğlu savaşa hazır. Endless battle has been secured too from Supercan, and right now it's a 14k. Ay bende miymiş? Neyse. Still swords run deep. Program against JY United. What is gonna be Edit the alacağını outcome unutma. of that program? We'll see about that in a second. For the siege of Pikachu Alpha. Trying to hack the system somehow, some way. Shiva chucking that Lord down below, sieging it down. Shaco getting poked as well. Supercan now looking for an angle to go in. That's a last and 7 from Super Moreno. Trying to join that Super Vin with a wild charge on the 2. Vin güzel ulti atmış. Yani normal bitmiş ya. Ekstra bitme yok. Zaten tutamazlar bu Lord'u. Çok zor. Çok snowball olmuş rakip. Her neyse. Yunshi Clint alsın. Niye? Bu arada çok sıkılmış o Clint esprisinden ya. Olabilir dostum, adam haklı. Aha Feniz almışsınız. Sağlık olsun. Eyvah eyvah. Tamam. Aldın mı Eudora? Yeni alacağım. Luz kokusu geldi. Ne kokusu? Luz. Vallahi ya. ben iyi. Vallahi takıma zor. Ahmet ne zaman senin alsa kaybediyoruz. Evet evet. 10 years of imprisonment. I will protect this world. Geçen sefer de kaybetmiştiniz değil mi lan yayında? Dostum Öyle Ahmet, yapalım. Ahmet seni alınca kaybediyoruz kısacası, bilmiyorum. Geçen sefer mi bu sefer mi bilmiyorum. Sidar'ın da Serena'sı güzel ya. Hatırlıyorum ben. Ama onun da bir payı yakın var bu arada. Apex 5 vs 5 gel. Hemen. Klasta bir ara spamlıyordu deli gibi.
Dostum senin sunucuya biri giriş yapmış. He. Geçen 24 mü 25. sezonda mı ne? İran serverı vardı ya. İran'dan bir tane eleman tuttum getirdim. İran serverında oran kasıyordum. 300 maç Vay mı amına 400 maç mı ne? La bir baktım Sephora herhalde çekmiş bunları şeyde Kazakistan'dayken. Bizim server atmış. Hurricane işte TNZ Sephora kim vardı başka? Elin vardı bir de galiba. Ya da yok Max vardı pardon. Tokatladın mı? Dostum önce bir kere tokatladım. Sonra kan aldılar şırıngayla. NT dostum üzülme. Dostum Cloud Orman yapıyordum ya. Çok güçsüzdü. Oran için yapıyordum. Oranımı da aldılar. Çok ağlamıştım o gün. Oğlum bizim öyle bir pikimiz var ki rakip büyü direnci botu alırsa hiçbir şey yapamayacağız ha. Ne oldu haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Gel otur yanıma. Ne oldu? Gel otur gel. Otur. Selam versin. Vermem. Bari. Yok çok utangaç. Aşırı utangaç. Kaç yaşındalar? 11 yaşındalar. 10 veya 11. Herif de çok güzel midi ittiriyor ha. Haber kız mı? Erkek. Kanka niye öyle geliyorsun? Feni geliyor Ahmet. Neyse kestim. Güzel. I chose this path of my own will. Isn't that right, Martyrs? Kestiniz onu. NT. Bir şeyler yaşandı ama boş ver sorgulanma Mert. Someone once taught me how to fly. But now, that person. It doesn't matter where I came from. Kanka bir doğuşta av. Someone once taught me how to fly. But now, that person. Hadi Feni. Bir 4 olsam. Bu karakter duvardan geçmiyor muydu? Tamam yeni öğrendim. The forest taught me to view the world with eyes unclouded by hate. Bak ona map'e katacağım. İyisin. Ama iyi kesemem. Dostum bunlar NT diyeceğimiz şeyler ya Servet. Siktir et. NT'de geç. O zaman sana güzel bir hareket yapayım. Her şeyi telafi edeceğim Servet. İzliyor musun yayını? İzliyorsan bir yaz acilen.
Ya öyle mi? Someone once taught me how to fly. But now, that person. Kaçtım lan. Burnu varmış. Ama flash attı. Öleceksin sen Burnu. Yapamazsan chat 10 üyelik tamam. Ne İzle. yapacağım? İzle sadece Dosti. If you wish to fly, just imagine yourself as the wind. Yaptım. Önünde duran adamı tutmayın. Kestim adamı. Kestim yaptım işte. Pardon. Ya oğlum. Adam ağzıyla nasıl kesebilir? Gayet iyi oynadım. Daha iyi olabilirdin evlat. Hı hı. The forest taught me to view the world with eyes unclouded by hate. Neyse abi 3 kasmaya kaçıyorum ben. Nereye? 3 kasmaya kaçıyorum. Bahis. Adam ömürlük stun yedi lan. Bu bize ulti atmasın şimdi. Kolay Atsın. gelsin hadi iyi oyunlar. Eyvallah İyi Dosti, oyunlar. görüşürük. Chat'teki arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Sizi görmedim. Siz beni sevmeseniz de ben sizi seviyorum. Fendi nereye gitti acaba? I'm a child of the sky. I will protect the forest at any cost. Dediğim kişiye selam söyler misin? Kime? Of the forest. I hear the echoes of hope. Sen de tut bir kere. Aman. Adam anamıza sövecek. Şuradan. Sen flash mı attın o? Yo. Aynen. Bu da yakalandı. Bu ölmez ki. Ölülmüş olmuş daha ne kadar. Biz bir kere o ultiyi yememiştik. Git ya. Ah. Beyz atıyorum valla. Abi Rosa'ya sorar mısın, senin oynarken nişan kaydırması açık mı? Açık mı? Açık. Açıkmış. Biz öldünüz sanırım. Yalnız değil miydi o? Ya biliyordum ya. Piyasada hala mapekler var mı? Yani bilmiyorum, olabilir kanka. Emin değiliz.
Olmayabilir, olabilir. Lia aleykümselam. Kurtarayım beni. Mardinli Lia hoş geldin. Bu Mardinli Lia galiba. Öbürü Rus Lia. I chose this path of my own choice. Isn't that right, Macini? Ay aynen. Bunu base'de keseriz ha. Tigrel var ya, ulti atamadı la. Adamı bir zıplatıyoruz, bir hoplatıyoruz, bir kaldırıyoruz, bir indiriyoruz. It is the staple pick for water. Maybe just go for Earthel. This one I like it better. Basha Ben for Dell United. We've seen how Basha can dominate Joy in the jungling area, just mirroring all the way till the end, till the mid game. You're not gonna get your jungle quite easily, and in the mid game too, you're not gonna be able to deal much damage to Basha. Aleykümselam Akuma. Built-in damage reduction too. Well, for Bigatron now, there are two options, right? I was gonna say, you're gonna get a good, you're gonna hide the jungle pick or the EXP lane pick. Turns out the EXP lane is the matchup that they really want to get going. With the Lancelot being so successful, there's no reason not to go for it yet again. Solid pick, solid build path as well. Last two picks for Dewa though. I think some more crowd control would be nice considering the amount of targets available. The potential for them to counter engage on the Kaja as well. But what will they opt for, man? Especially in the EXP lane. Something that has to be strong enough to go against the majority of the picks available left open for Sorizo. Like a Yuzong maybe. Abi Kuzey Irak LGBT Derneği'nin başkanı Kutay'a selam söyler misin? Kuzey Irak LGBT Derneği'nin başkanı Kutay'a selamlar olsun. Meteciğim aşağı neden böyle arenada oynanmıyor? Joy Orman mı? Evet. Apex Rosa'ya pars aldır. Aldıramam Masu. Ne oynamak isterse onu alır. Ben karışmıyorum takımdakilere biliyorsun. Yani ilk defa gelen biri olsa neyse diyeceğim. Her gün geliyorsun. MPL Endonezya bu Cihan. Filipin yarın başlıyor. Yarın mıydı? Yarın veya öbür gün. Still swords run deep. O saçma bir şey banlayan. Bunu banla ya. The falling stars brought us here. Uğraştırıyor. They're very good at the sustainable, oppressive XP laners and playmaking ones. As long as you can sustain, as Sniper long as you ready. can always be Give me a target. causing pressure on the side lane, generally Sorizo does pretty good. As far as decision making is concerned, mechanically we'll have to see if we can find some crazy slam dunk pass passes, but guys are locked in. And for Bigatron, I feel like it's a lot more damage available, a lot more playmaking tools, but for Dewa, they have crowd control, but they don't really have mobility, so they're gonna be the ones forcing a team fight. Bigatron can be a bit more flexible in their approach. It is still a very team fight heavy composition from Dewa United, but we will see
If that's gonna be the solution, that's right for game number 2 of Bigatron Alpha versus Dewa United Esports. Bunun erken oyun hasarı çok güçlü değil mi yoksa bana mı öyle geliyor? Evet. He's going with the I'm blacking out on the emblem name for the Joy. No worries, man. What, lethal ignition is he going for? Yes, there you go. So he is trying to go as aggressive Böyle Ancelott'tan hızlı mı orman dönüyormuş? Kim? Glow mu? Super Marino already been pressured in early game. Kiss and Shaco has a lot of wave clear. The return of Super Marino in awesomeness. early game, but Super Van, I think he's just trying to find Lanaya in the jungle, but doesn't really manage to do so. Looks like Super Solution is very aggressive. Yeah, Cerezo gonna be caught. Bu ne, sizin maç nerede? Başlayınca vereceğim ekran. Also connected earlier, and Lanaya is dealing a lot of damage again with the rhythm. He's jumping back and forth. Oh, Lanaya gets brought back under the turret, but still he's able to claim first blood. Cerezo went over to BTR though. No, it's actually Lanaya as well, so a big W for Dewa United. You can see that Dewa is all about Nerede benim hero? tenacity all over the place. It's unfortunate for Cerezo. He was trying to get away with the Slam Slam pass, but the Slam Slam expired, and now the top side, Watt gets targeted by Bigatron Alpha. What happened there? What happened there is like very uncharacteristic for Watt. Online, taking all the damage from both Sive and Supercam, and that is a kill that you don't want to give to this Lancelot. I think he was just trying to exert pressure. Like Mirko mentioned, it's a very favorable matchup for the Bruno, but when you're in a favorable matchup, you have to always be aware that someone is going to try and ruin that day for you. And for Bigatron Alpha, Evet, şunun sesini kapatayım. Oyuna fokus. Here's a bunny with ears so funny. Got a request? Contact NEO Detective Agency. No one can take my lollipop. Oğlum ne güzel la bu kostüm Ahmet. Elmasım yok benim. Hand over the lollipop or regret it. You big dummy. Don't mess up again. Chloe is really upset now. Bekle, onları paramparça edeceğim şimdi. Güzel damage attım. Teyze gidelim. Mystic Bunny has been my little friend since kindergarten. La Teriz'le git artık. Teyze ne Allah yapıyor? Lollipops and Mystic Bunny Bilmem. are Lilia's ultimate fave. Blazing Flash'ını alsak da iyi az. Bekle, Mion içeri girsin, keseriz standlarsa. You big dummy. Don't mess up again. Darda oynar bu arada. Girsin, ben stun atayım. Ay, atamadım. Gayet güzel. NEO. We get to the Duydunuz Vallahi mu? canım yok. every case. En iyi o diyor.
Onu da keseriz. Çok eğleniyorum şu an. Dur Ahmet, dur sus. Yayını izlemen lazım. 6 tane bomba dizdim var ya. Ana. Ah, kötü oynadım burayı. Nasıl oynuyorum Lalia'yı? İyisin. Abi söyle, like atsana diyor. Like atın ya harbiden, 300 like yapalım şunu. Berke, Samet, Lia, Sollut, Ezgi, ikinci Lia, Mardinli Lia, Rusyalı Lia. Church alacağız kanka. Saf bastım yanlışlıkla, cam basacağım diye. Layla mainleri kıskandıran tarzan Layla oynuyorum eyvallah. Gittim ya. Elin Adana'da yaşamıyor. Gel ama öldüm galiba. Öldüm. Enti. Abi niye reklam atıyorsun, like atmıyorsunuz diye. Apex Q attıktan sonra V bas. Nasıl? Reklam basacağım. ...300 like yapmazsanız bir daha basacağım. Şu an 290. 7 tane hesaptan like attım. Yalan söyleme. Ciddiyim ya. Teyze bir ulti atsa. Kesin onu ya. Furkan abi, Mardin'e geliyor musun? Seninle tanışmak istediğim bir yemek sözüm olsun. Kral eyvallah, teklifin için teşekkür ederim. Ya Kasım ya da Ocak gibi geleceğim. Kasım değil la, pardon, ne Kasım'ı? Kasım'da gelmem. Aralık mı oluyor? Bu son ay hangisi oluyor Ahmet? Aralık mı son ay? Evet. Tam Aralık'ta veya Ocak'ta geleceğim. Lan bu MS ne ya? Aa.
Oyun bitiyor. Oyunu kaybedeceğiz. Yok be maalesef taşır. If Lilia wasn't around, that good for nothing would have probably starved to death. Bak bakayım orada mıyım? Leslie bak bakayım orada mıyım? Lancelot burada lan. Ay senin flash'ına ya. This is like a gazillion lollipops worth. Baba hala geliyor. Ölecek hala geliyor ya. Hareketlere bak. Kesin şunu kesin öleceğim. Geç kestiniz. Apex anime kız olmuşsun. Yok ya anime kız olmadık da kostüm deniyorduk. Gayet güzel, gayet iyi. No job is too big for Lilia. No shame, no Lilia. Kanka son 2 like. 2 kişi daha like atsın tamam. 300 like oluyoruz daha like istemeyeceğim. Alacağım kostüme. Freddy'ni alacağım da bunu bilmiyorum elmasım yeter mi kanka. Bizim Akı'yı adam tutamıyor ya. Barış şunları tut öleceğim. Barış! Tut artık! They totally sabotaged my investigation. Nes bitirek ya. Bu maç uzarsa çok tilt oluruz. Sur verin diyor. Verelim. Rakip sevinsin. Detective Squad. Nereden biliyorsun lan onun demek olduğunu? Yazıyor bak. Sur please guys. I'm Gerohan. Gerohan ne demekti? Gerohan ne demek arkadaşlar? Oha. Ne oldu lan? Aşırı saçma bir maç ya. Ya! Ananı lansaretini ya. Hand over the lollipops or regret it.
Gel gel amına koydum gel. Evet. Mert! Of ya. Evet, bizimkiler lord alıyor, ben de mavi alıyorum. Abi Barış arkada birini tuttu da boş. Yalnız bu maç hard moda bağladı beyler. Ben de geçiyorum yavaştan hard moda. Mert ölmez. Godlike mı? Şunu da keselim ya. Güzel. Şu maçı izleyelim ya bakalım. Kostümü güzelmiş Ahmet. Bunu bir şekilde al. Ya o dolarları boz artık. O dolarları boz artık. 25.000 dolar birikti o banka hesabında. Boz artık. Oyuna para yatırmam, ne ala. Turnuva modunda oynadım. Para aldım. Aldırmaz ki. Lalio o kadar kötü. Şu Valentina grup çok güçlü bu arada, biz niye yapmıyoruz? Yapalım. Ben diyorum Kadita'ya karşı da güçlü oluyor. Olabilir. Bitir hakkında ne düşünüyorsun Apex? Endonezya'nın iyi takımlarından ama daha iyileri var Endonezya'da. Güzel bir takım, sağlam bir takım. There is a chance that they can turn it around still. Superman goes for it. Look at divine judgment into the stun for the airstrike comes down. But look at the suppression from Case. Plays it away from Shive onto wall with Winner Nature as well. Ay, paşaya bak. Sen nasıl izliyorsun lan? Senden. Tam benden izliyorsun da. Hani nasıl izliyorsun oyundayken? Ben yaparım kanka. İkinci telefon mu? Ya. Arka plana mı alıyor? Ha. Bunlar Joy Jungle'ı çok iyi kullanıyor ya. Oğlum hasara bak lan. Ultisi de gelecek şimdi yine 10 saniye sonra. Güne sokmayacak oraya. We'll see right now. The more important target here. Iowa has all the control. They're forcing Bigotron into a fight with the waves pushing in the bottom side. Bigotron Alpha, they gotta make something happen or buy some more time to just maintain these waves yet again. Neyin pausu bu kanka ya? Pause alınca seyir zevki kalmıyor. Apex abi Command confirmed.
power of light incarnate. Chivalry is dead, and I will revive it. All red pales against the crimson flowers that night. Sniper ready. Give me a target. Ne anlar ki? Ne alınır? Ne istiyorsan al. Where Qinglong rises, grace falls like rain. Aa, Clint almış. Adama Clint dediniz. Dayanamadı. Witness the power of pure life. Demon, there's nowhere for you to run. There's nowhere for you to run. Nowhere you can hide. Bunlar ne yapıyor ya? Ne bileyim, anlamaya çalışıyorum. You shall not even have the opportunity. Oğlum ne yapıyorlar? Lesey bize falan vurmaya geldi. It's good to see you, Rafaela. Grok sana vurmaya gelecek. Sen orman falan mı çaldın lan? XP'in çok fazla. Yo. Niye öyle XP? Baksana ben. Öldü galiba. It's good to see you, Rafaela. Where I go, dark follows. Demon,
Buna flash atmış. Güzel. Mixer gelsin. Geldim. Lan? Ne oldu oğlum ona? Hiçbir fikrim yok. Ben yok. Ya kule nasıl bende kaldı? Benim öbür ultim geliyor bu arada. Çok canım. Lia sen Rusya'da ne yapıyorsun? Okuyor mu? Açalım ya. Dairot'a buff mı geliyor? Ne buff'ı lan? Dairot kötü değil ki ben. Bozuk olacak bayağı. Reverb yemiyorum oğlum, ne buffer. Ne oluyor Dairot'a? Bilmiyorum, böyle pasif masif eklemişler, anlamadım, tam okumadım. Böyle 2 vuruşta falan alan hasarı mı ne yapıyor? Öyle bir şey. Oy. Sağlam vuruyor. Evet. İşten gitmeseydi keşke, o kadar gitmiş. Açarız artık.
Hepsini keser. Bana yedirtti ya. Flash'a bak. Allah'ım tiplere bak. Ay görünmez şeyini. Ultimi. Allah'ım. Öleyim ya. O kadar boş boş mu belki? Bence de öldü. Maşa'ya revamp mı geliyor? Maşa'ya ne yapıyorlar? Mert yüzünden öldüm, yemin ederim. Maşa jungle olacak. Olsun abi. Belki bir işe yarar. Maşa bilmiyorum ya. Kötü değil de çok kasması gerekiyor. Hero kasana kadar da maç sıkıntı yani. İşsiz misiniz ya? Kafayı yiyeceğim şimdi. Ahmet mental damage. Sakat bir 5 kişi gelip duruyorlar. Tek yemedi ya. Ben tek yer diye düşünmüştüm de. Hilal Izleyip. Bunlar defler ha. Onu bana mavi bana sallan. Alışık değilsin böyle şeylere herhalde. Eğlenmek için mi yaptın yoksa Eğlenmek için zaten geri gelecek Lord gelene kadar. Yani Feni'yi tutsan direkt biter ha. Şam. Gel gel Ahmet gel. Amına koyayım tipi. Heh. Bak şuradan gireceğiz. Şöyle dolanacağız. Şöyle. Ulti atmadım. Ahmet çıktık bu arada ya. Benim bir markete falan da gitmem gerekiyor. Mert nerede? Tamam. Escalate. Okay. Bugün yazarsınız sonra girersiniz. Tamam hadi Bay bay. bay bay. Arkadaşlar ben kaçıyorum, saat 5 saat yayın olmuş la, 5 saat, inanabiliyor musunuz? 5 saat daha ne istiyorsunuz la? Daha ne istiyorsunuz?
Şöyle bir reklam basalım gitmeden. Gitmeden bir reklam basalım. Yeni gelenlere bir daha reklam çıkıyor. Anamıza sönmezler inşallah. Abi Lia'ya bana istek. Abi Lia'yı bana istek. Lia. Lia. Evlenecek misin Aso'yla? Franco. Hadi yine iyisiniz ha 5 saat. Ben de talibim Lia'ya. Lia herkes sana talip. Senin annen mi Rus'tu babam mı Rus? Herkes sana talip Lia. Sevenin çok. Neyse agalar hadi Allah'a emanet. Görüşürük yarın. Yarın veya gece belki yayın açarım. Gece yayın açarsam 5 olur mu bilmiyorum. Söz vermeyeyim.